İstanbul'u özleyen birine göstereceğimiz en güzel yer. Bu nedir abi ya? Ha? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok değil mi? Peki. Allah. Baba bu çekimde başımıza gelmeyen kalmadı. Okan Instagram'ın ilk söğüş yiyişi Kameralarda. Çok Çok iyi bir servis yani. çalışanlardan belli oluyor değil mi o? Google'a garson yazdığın zaman bu abilerin fotoğrafı çıkıyor. En son ne zaman yedin? 3 sene önce yedim. 3 sene. Başka yerde söğüşlenmek istemiyorsan burada yemen gerekiyor. İkinci şakamız da geldi. Az duvara. İlk önce Bozcaada'ya gittim. Çok güzel bir kazıklandım abi. Siz de gidin kazıklanın bence. Çok güzel. İstanbul'a bir arkadaşınız geldiğinde onu nereye götürebilirsinizin cevabını vermiş olduk. Kokoreç mi ısmarlayacaksın? Boğaz'da kokoreç yedireceğim sana. Hadi bakalım. İşte bu. Ayaküstü Lezzetler'de yeni konuklarla beraber video çekmeye devam ediyorum. Yanımda Okan Instagram var. Onu Instagram'dan tanıyorsunuz. Nasılsın Okan? İyiyim abi, seni sormalı. Sen İyiyim nasılsın? ben de, sağ olasın. Türkiye'ye hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Amerika'da yaşıyor Okan. Orada sosyal medya içerikleri üretiyor. Daha çok böyle içki üzerine, kokteyl üzerine ve aslında gastronomi üzerine çok fazla içerik üretiyor ki bence gerçekten güzel içerikler. Takipçi sayın da 500 bini geçti yakın zaman Evet, önce. şu anda yarım milyon. Hayırlı olsun. Teşekkür Çok güzel. ederiz. Darısı başımıza diyelim ona. Yakın zamanda da YouTube'a giriş yapmış olacak. Bizimle beraber de ilk video mu oluyor? Daha önce Tuna'nın videosuna çıkmıştın. Evet ama ilk olarak konuk olduğum tek video. Süper. Sevindim. Bir de şunu eklemek istiyorum hemen. Evet. Ayaküstü Lezzetler kanalına konuk olmak benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Vallahi süper. Çok sevindim. Bugün en büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugünkü konseptimiz aslında biraz seninle ilgili. Daha doğrusu şöyle. Sen Amerika'da yaşıyorsun. Evet. Türkiye'ye bir insanın arkadaşı geldiği zaman böyle hep diyorlar ki abi işte Amerika'dan arkadaşım geliyor, İtalya'dan arkadaşım geliyor. Nereye götüreyim onu? Bugün o videoyu yapıyoruz. Yani yurt dışında yaşayan insanın Türkiye'de ne canı çekebilir onları göstermiş olacağız. Bence Adana, lahmacun, döner kebap bunlar hep böyle yurt dışında bulunabilen şeyler. Bugün gideceğimiz duraklar birazcık daha böyle daha az bulunabilen. Aslında Karadeniz pidesi, işte kokoreç, Yunanistan'da da bulabilirsin belki ama Amerika'da bulmak herhalde zor oluyor değil mi? İmkansız. Evet ve aynı zamanda şambali. Şambali'yi böyle çok bulabileceğin bir yer yok. Yani bugünkü videoda böyle birazcık ortaya karışık bir şeyler yapacağız ama emin olun yurt dışından misafiriniz geldiği zaman gidebileceğiniz güzel duraklar olacak. Peki Amerika'da neler yapıyorsun abi? Şimdi özellikle buradan ilk defa duyuracağımız bir şey var. Var. Amerika hazır geldik ayağımızın tozuyla. Aynen. Hem Ayaküstü Lezzetler en sevdiğimiz kanallardan bir tanesi. O zaman ilk defa sosyal medyada duyuralım. Tamam. Benim Amerika'da bir restoranım var. Bir otel grubu içerisinde. Çok güzel. Bugün ondan da bahsedeceğiz yeri geldiğinde. Çünkü benim ne iş yaptığımı devamlı soruyorlar. Abi garson musun? Barmen misin? Sommelier misin? Ne iş yapıyorsun diye devamlı soruyorlar. Benim bir restoranım var arkadaşlar. Restorantı olan birinin yapması gereken her şeyi yapıyorum. Bunu da senin kanalında açıklamak istedim bugün. Çok güzel. Videolarını nasıl çektiğini de konuşuruz bugün. Tabii ki de. Biraz böyle yurt dışına gitmek isteyen, Amerika'da yaşamak isteyenlerle ilgili de birkaç Tabii bilgi ki de. veririz. O zaman video başlarken sizler neler yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Videoyu hemen başında beğenmeyi, ardından abone değilseniz abone olmayı ve video ile ilgili yorumlarınızı da izledikten sonra aşağı yazarsanız çok seviniriz. Okan'la beraber, Okan Instagram'la beraber güzel videomuz başlıyor. Sen burada bir haftadır falan kalıyorsun değil mi? Aynen abi. Eşinle geldin. Aha, eşimle geldim. Amerikalı mı? Amerikalı abi, doğma büyüme. Öyle mi? Lahmacun Peki, ve kokoreç hastası. şaka yapıyorsun. Ya ben böyle bir Amerikalı görmedim abi. Böyle lahmacunun içine Adana sarıp yiyor. Şaka yapıyorsun. Abi öyle bir şey. İlk durağımız olan Ümraniye'deki Micanoğlu Pide'ye geldik. Pide herhalde yurt dışında yaşayanlar için büyük bir özlem. Kesinlikle öyle. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman ne yiyeceğime karar veremiyorum. Ama bir şeye böyle hasret kalırsın ya. Pide onlardan bir tanesi. En son ne zaman yedin? 3 sene önce yedim. 3 sene. Evet. Vay arkadaş. Tamam o zaman güzel. Doğru yerden başlıyoruz. Abi bir de pide istedik. Bu uzay mekiği gibi bir şey geldi bu arada. Evet hakikaten büyük bir şey ya bayağı. Bende açık pide var. Bu
yarısı kavurmalı, yarısı da imansız diye geçen peynirden. Okan'da da kıymalı bir pide var. İçinde bir yumurta olması lazım. Bak bakayım, Açayım var mı? mı? Var, aç. Var. Var mı? Tamam. Bol tereyağlı. Üf. Hakikaten güzel gözüküyor. Onu böyle istiyorsan koparıp kapağını girişebilirsin direkt. Öyle yapacağım, böyle ortadan da kırayım. Yumurtadan mı giriyorsun? Yumurtadan abi. Dağıtacaksın onu. Şimdi sendeki kıymalı, soğanlı aslında tam bir görele pidesi. Darma duman ettim abi. Vallahi çok güzel gözüküyor. Kokusu geldi biliyor musun? At ağzına direkt. Direkt löps diye giriyorum. Direkt löps. Ben de şuradan bir peynire gireceğim. Güzel mi? He? Buram buram tereyağı. Vallahi. Tereyağı. Ama yani hakikaten bol tereyağı kullanıyorlar. Ki benimki de yüzüyor şu anda. Bak benimki muhtemelen büyük sünecek. Oo. Ah, koparttık. Tamam, güzel. Bak bu da iki farklı peyniri var. Hem dil peyniri hem de güzel bir imansız diye geçen peynir. İmansız. İmansız, aynen. Yani imana gelmemiş daha henüz. Güzel, tuzlu. Nasıl? Vallahi güzel. Ama seninkinin hamuru çok çıtır duruyor böyle. Nasıl? Sert. Bayağı sert. Hakikaten öyle. Koparayım mı biraz? Buyur. Bunu kaşık gibi kullanıyoruz değil mi? Evet, evet. Yani ben biraz öyle yaptım da. Pidede çatal bıçak yok. Direkt kaşık olarak hamuru kullanıyorsun. Oo, çok sıcak. At bunu. Baksana şuradan mesela şu şekilde 3 parmak tekniğiyle aldım. Biraz ufak bir tuz ister gibime geldi. Tuzu az. Ama ben bunu böyle olmasını daha tercih ederim. Çünkü birçok kişi tuzlu yapıyorlar. Yani böyle pidecilere gittiğin zaman özellikle tereyağı çok tuzlu oluyor. Ama bu yine rahat yenilebilecek pidelerden bir tanesi. Rahatsız etmez yani bitirdiğin zaman. Bak buraya saklanmışlar. Evet. Ben buraya gireceğim direkt. Kaymış o. Şuradan gireyim mi? Bu kıymalıyı kavuruyorlar. Soğanı kavurmadan çiğ haldeyken kıymalının içine atıyorlar. Kavrulmuş kıymaya. Onunla bocalayıp kenarda bekletip sipariş geldiğinde o şekilde kullanıyorlar. Yani kıyması kavruluyor, soğanı çiğden koyuluyor. Dolayısıyla aradaki usul farkı bu. Bir de baklavalık un kullanıyorlar. Ova un. Baklavalık un daha sert ve daha böyle çıtırlık katıyor. Ve tabii ki üzerine bir yumurta sürüyorlar. Onu da görmüş olduk. Kesinlikle Güzel. çıtır çıtır. Bir şey soracağım. Sor. Hazır adamını bulmuşken çiğ kıymadan yapılan kıyma ile pişmiş kıymadan yapılan pide arasında nasıl bir fark oluyor? Arada şöyle bir fark oluyor. Ben çiğ kıymadan yapılanı daha çok seviyorum. Bunun sebebi yağını kendi içinde bırakıyor. Biraz daha fazla bırakmış oluyor. Şimdi sen kavururken kıymayı aslında bütün hepsini uçuruyorsun. Yağı azalıyor, tavada kalıyor. Ama insanların alıştığı tarz bu tarz. Dolayısıyla bunu seven daha büyük bir kitle var. Karadeniz'in pidesi ayrı, Ege'nin pidesi ayrı her zaman. Bu çok güzel. Şimdi ben sana bir değiş tokuş yapayım onu. Yapayım ben sana şuradan kaydırayım abi. Aynen öyle. Bunun makbulü yine buradan alıyorsun. Evet, Bak, kaşık bunu olarak kesmişler. kullanıyorsun. Kaşık buradan. Sen kaşarlıya girdin, ben direkt hasret olduğum gibi kavurmaya gireceğim. Direkt. Kavurmayı kendileri yapıyorlarmış. Bence güzel gözüküyor. Çok yağlı gözükmüyor. Başla abi sen. Güzel. Şöyle bir gireyim buna. Ben de şuradan devam edeyim. Bu da bayağı çıtırlığını koruyor. Şey yapsam mı acaba şöyle? Ufaktan böyle combo. Heh, ikisi de beraber. Kombolu. Tabii ki. Kombolu. Tabii ki. Ben mesela canım pide çektiği zaman Bu ne? çok iyi değil mi? Of. Tercihim bu mu o mu şu an? Bu abi. Bu değil mi? Bunda çünkü peynir çok güzel. 3 yılda bir yiyorsam bu. 3 yılda bir de iddialı bu arada. Ha. Özler insan ya. Abi Hiç özlüyorum mi da. yemedin Okan? Abi çok fazla şey var. Sıraya yetişmiyor. Lahmacun ayrı, kokoreci ayrı. Şimdi mesela Türkiye'ye geleli ne kadar oldu? 5 gün falan oldu. Geçen hafta geldim. 5 günde her yerde yemek yiyorsun, görüyorum. Her yerde içiyorsun. Günde en az 5 veya 6 restoranta gidiyorum. Süper. Zamanım çok kısıtlı. İlk önce Bozcaada'ya gittim. Çok güzel bir kazıklandım abi. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz de gidin kazıklanın bence. Çok güzel. Bu çok iyiymiş bu arada. Bunun tadına baktın mı? Bir bak. Kavurmadan pek anlamam ama Yok, bu kavurma güzel. Ağzı dağılıyor direkt. güzel. Tuz oranı da çok güzel. Evet. Böyle tam böyle bir tandır havası var. Yeğmeli mi olmuş ya? Aynen. Şunu Dağılıyor. komboyu yapınca çok güzel oluyor. O eksiklik peynirle tamamlayınca Abi, çok güzel. Bak tam işte ortadan. Tam ortadan. Bu. Tamam. Uf. Evet. Olması gereken bu. Bu. Ben de gireceğim. Amerika'da restoranın var dedin. Evet. Konsepti nasıl? Abi bizim her şeyden azar azar ortaya. Gelip bir burger de yiyebilirsin. Çok iyi bir çiğ balık da yiyebilirsin. Çok klasik güney ev yemekleri de yiyebilirsin. Yani biz kafamıza göre takılıyoruz. Evet. Ama bizim menü çok limitli. Yılda 4 kere değiştiriyoruz. Ve 30
kilometrenin dışından ürün almıyoruz. Ha, o Her çok şey önemli. lokal. Geliyorsun benim restoranta mesela, ben bugün derim ki sana domates salatası ve şu yok. Neden? Çünkü çiftçi hasat etmemiş. Yani oradan alalım, donmuş gelsin bilmem ne falan bizde yok. Ve çok limitli olur ama malın en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Senin bulunduğun bölge ne diye geçiyordu? Biz South, Güney bölgesindeyiz. Güney bölgesi. Hı hı. O bölgenin yetişen ürünleri neler? Ben Arkansas'ta yaşıyorum. Bu Amerika'nın tam ortasında. Tabii ki de 30 kilometrenin dışarısından balık getiriyoruz kuzeyden. Ama şunu söyleyeyim sana. Dünyanın en iyi mısırını bizim bölge yetiştiriyor. Arkansas, tatlı mısır, süt Evet. mısır. Biz dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ve patlamış mısır var biliyorsun, popcorn. Evet. Bizim orada bir bölge var mesela. Bir firmanın yıllık tüm stoğu bizim Arkansas'tan geliyor. Yüzlerce tondan bahsediyorum sana. Hayatımda yediğim en iyi kavun yine bizim bölgeden geliyor. Su oranı çok yüksek. Ve Amerika'nın en iyi karpuzu da bizim Arkansas'tan çıkıyor. Michelin starlı restoranlara biz karpuz gönderiyoruz. Şaka yapıyorsun ya. Kesinlikle Çok öyle. enteresan. Bak fazla bilmiyordum yani. Amerika'da birçok şeyi, ürünün üretildiğini biliyoruz. Hı hı. Yani özellikle ceviz konusunda çok iyiler. Kaliforniya cevizi falan Kesinlikle çok iyidir. öyle. Ama hiç kavun karpuz duymamıştım mesela. Su oranı Menüde çok kullanıyor yüksek. musun? Menüde tabii ki kullanıyorum. Bir karpuz peyniri yaptık. Amerikalı'nın aklı çıktı. Vallahi. Vallahi abi bu kombinasyonu nasıl buldunuz diyor. Söylemem. Söyle be abi. Genlerden geliyor. Genlerden geliyor. Şey yaptı biraz, tabii ki şöyle söyleyeyim, biraz daha modern bir yorum. Ama adam şimdi karpuzla peyniri görünce error veriyor bir kere böyle. Ne alaka diyor değil mi? Böyle İkisi bakıyor. farklı, tabii. O şeye gidiyor. Bizim için çok normal olan şeyler yabancılar için çok aslında enteresan şeyler oluyor. Restorandaki içki konusu nasıl? Yani şimdi kokteyller hazırlıyorsunuz. Hı hı, evet, Normal şaraplar var. var. Rakı veriyor musunuz mesela? Rakı yok. Rakı yok. Bizim çok tradisyonel bir Türk mutfağı değiliz. Bence Amerika rakıya hazır değil ve anason Amerika'da sevilmiyor maalesef ki. Damak tadı olarak onlara uymuyor şu anda. Uymuyor. Hatta onların böyle anasonlu şekerleri falan var. Onlar da çok ekstrem, yani %5-10'luk bir kitle seviyor. O yüzden rakı çok ekstrem olur. Ben Türk kültürüyle harmanlıyorum. Bizim içecekleri, şarapları. Mesela Türkiye'den şarabım var, satıyorum. Bozcaada'ya gittiğinde şarap denedin mi? Evet, öyle bir deneme fırsatımız oldu. Çünkü benim şarapla ilgilendiğimi herkes biliyor. Evet. Ve şarap deneyelim dediler. Şarap denedik. Maalesef ve üzülerek söylüyorum ki adadaki şaraplar çok kötüydü. Daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Karakteri olmayan şaraplar var maalesef ki. Üzüm olarak güzel üzümler var orada. Ama şarap konusunda bence birazcık daha ilerletmemiz gerekiyor. Yani Kesinlikle. çok lokal kalıyoruz. Yani Türkiye'de üretilen şarapların birçoğu iyi şaraplar da vardır. Yok değil aslında ama ne kadar iyi olduğunu yurt dışına çıktığın zaman anlıyorsun birazcık da farkını. Kesinlikle öyle. Fiyat performans konusunda şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, 10 dolarlık bir şarabı içtiğinde Avrupa'da, özellikle Amerika'da daha ucuz bir fiyata içebiliyorsun. Daha kaliteli bir şarabı. Türkiye'nin bence en büyük problemlerinden bir tanesi biz olduk demek çok kısa bir sürede. 3 yıllık bağ evine Grand Reserve diyen abilerimiz var. Evet. Maalesef ki bence, bu benim tabii kişisel görüşüm, egoyu bırakıp Türk insanlarının bu şarabı iyi yapan ülkelerden yardım almamız gerekiyor. Buna kesinlikle inanıyorum. Kim abi bu şarabı iyi yapıyor? Şu ülkeler. Gidelim öğrenelim, onları getirelim. İspanya, İtalya, hatta Cape Town, Afrika'da bile çok güzel şaraplar Abi üretiyor. çok iyi var. Arjantin var mesela. Arjantin hiçbir yere satmıyor şarabını adamlar. Bize bile satmıyorlar. Amerika'ya bile satmıyorlar. Bunlardan öğrenip bence yol kat etmek. Çünkü çok iyi bir coğrafyamız var. Evet. Çok iyi bir şeyimiz var. Tarımcılarımız var. Çok iyi bir potansiyel olan bir şeyi iyi kullanmıyoruz. Ve dediğim gibi Bozcaada'ya bağlayacağım yine. Maalesef ki çok yüksek paralara çok dandik şaraplar içtik. Bozcaada birazcık daha son yıllarda özellikle biraz da influencerların neden olmasıyla bir tatil yapmaya kalktığınız zaman çok para ödüyorsun. Çok pahalı. Normalden daha fazla para ödüyorsun. Kesinlikle. Yani oraya, adaya ulaşmak bile, feribotla geçmek bile çok büyük para. 3.000 liralar, 4.000 liralardan bahsediyorlar. Ben uzun zamandır bu yüzden gitmiyordum. Ama Bozcaada'yı ada olarak seviyorum. Denizi çok güzel. Muhteşem. Gidilebilecek en iyi adalardan bir tanesi diyebilirim onu Bozcaada için. Ama yemek konusunda çok kısır döngü oluyor. Hep aynı yerler, aynı işletmeler. Evet, çok güzel işlerinde tercih ettiğimiz yerler var ama günün sonunda bir yere kadar aynı şekilde gidiyorsun ve devamı yok. Anladın mı? Hani yeni bir şey üretmiyorlar. Yeni bir lezzet çıkmıyor. Her sene aynı şeyler vermiş oluyorlar. Bu da bir şey bence ama çeşit olması da gerekiyor bir yandan da. Ve şarap konusunda şarapla eşleşmeli güzel şeyler olması lazım. Gene var orada, yok değil. Belki tek bir yerde mi yedin, içtin? Tek bir yerde deneme fırsatım oldu. Ama üzüm konusunda çok potansiyeli olan üzümler var. Bu bir gerçek. Biraz daha üzerine çalışılması gerekiyor. Yunanlar bu işi çok iyi beceriyorlar. Kendi şarapları, kendi üzümleri üzerine çok iyi işler çıkarıyorlar. Bence çok iyi bir potansiyeli var. Biraz daha üzerine gidilirse bence Türkiye bayağı Avrupa piyasasında iyi yerlere gelir. Ama şu fiyat olayında lütfen abartmayalım artık. Evet. Ama işte bunu herkese sorduğun zaman da herkes farklı cevaplıyor. Yani işletmeciye soruyorsun, o başka bir şey yakınıyor. Müşteriye soruyorsun, o ayrı yakınıyor. Haklı yani. Herkes haklı derler ya. Türkiye'de herkes haklı. Ama şunu söyleyeceğim. Mesela sahile indik. Biz dünyanın her yerinde denize giriyoruz. Hanım ayağını denize soktu. Evet. Aklı çıktı kadının. Buz gibi değil mi? Soğuk ama böyle mükemmel bir sahil. Tertemiz bir deniz. Muhteşem. Deniz, orman. Muhteşem ya. Gerçekten onun hakkını yemeyelim. O konuda Bozcaada gerçekten muazzam bir yer. Çünkü Kaz Dağları'nda
buzlar eridikçe yazın eriyor. Yani dağlardaki en son soğuk su. Oradan gelen soğuk su oraya geliyor. Haliyle suyu böyle bir şey donduran derler ya. Aynen. Donduruyor. Donduruyor. Kesin donuyor zaten. Yaşadın yani onu. Yaşadım abi. Güzel. Pideleri nasıl buldun? Şimdi benim bir tane burada şamandıram var abi, Evet. bekliyor. Ben bunu müsaadenle. Bayağı da beklettik mesela şu anda ama gene de lezzetini koruyor. Bence başarılı. Hamuru da çıtır. Evet. Dediğin gibi. Peynir çok başarılı, güzel tuzlu. Kavurması çok güzel. Bu da birçok kişiyi mutlu eder. Evet. Birazcık tuz şeyi var dediğin gibi. Yani kıyma biraz daha tuzlu olabilirdi ama hamuru güzel. Biz beklettikçe tabii ki donuyor gittikçe. Şunu böyle katlasan. Heh. Pide gibi Napoli yesin. pidesi. Değil mi? Yani Napoli pizzası. Napoli pizzası. Napoli'de böyle yapıyorlar biliyor musun? Katlayıp yiyorlar. Ha. Ben gitmedim hiç Napoli'ye. Ben de gitmedim de. Görüyoruz, izliyoruz. İtalyan bir şef söyledi yani. Claudio var İtalyan şefi. Hı hı. O Napoli'de böyle yenir dedi. Katlıyor, bir daha katlıyor hatta. Ha, Üçgen yapıyor. Aynen. Ya böyle şey gibi, Piramit. piramit yapıyor. Dikine katlıyorsun. Aynen Ha, öyle. çok iyiymiş ya. Peki. Allah. Baba bu çekimde başımıza gelmeyen kalmadı. Ürünlerdeki tereyağı kokusunu aldın değil mi? Çok mükemmel bir tereyağı Bu kokuyor. Trabzon Vakfıkebir tereyağı. Birazcık daha yani bilenler vardır mutlaka. Daha yoğun, sarı renkte. Tadını çok güzel veriyor. Aynı zamanda Sis Dağı'ndan da imansız peyniri getiriyorlar. Bu imansız peyniri yaparken de demin anlattılar bize. Paketli olarak geliyormuş. Ardından su ekleniyormuş. Üzerine tuz ekleniyor. O bulunduğu yerde şişmeye başlıyor. 15 günlük bir prosesten bahsediyor. Ben artık proses demeyecektim pardon. Bana aşağıya yorum olarak gelmiş. Aynen. Abi proses deme. Hazırlık aşamasından geçiyor. 15 gün boyunca o şişiyor. Ardından tekrardan suda yıkanıp kullanılıyormuş. Normalde çok tuzlu olur. O yüzden tuzunu süzdükleri için gene de tuzluydu. Bence daha iyiydi. tam yerinde. Dengesinde. Tam yerinde. Evet. Bu biraz daha az tuzlu geldi bize ama hamurları güzel. Tek baklavalık ova un kullanıyorlar. Hüseyin Usta bu arada yapıyor fırında. Hüseyin Usta eskiden ekmek ustasıymış. Dolayısıyla hamurları da güzel yoğuruyor. Onu hazırlığını yapıp aşağı yukarı 6-7 dakikada da taş fırında pişiriyor. Bulunduğumuz binadan dolayı odun ateşi yok ama gazlı ocakları gene de taş fırında pişiyor. Zemini olarak da taş olduğunu özellikle belirtelim. Hesabı isteyelim, adisyonu söyleyelim. Ardından ikinci durağımızda biraz İzmir'e, Ege'ye doğru gidelim. Ben bu arada bugün nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Onur abi beni turist gibi gezdiriyor. Zaten öyle olması lazım. Öyle abi. Senin özlediğin lezzetleri tahmin edebiliyorum. Yurt dışında, Amerika'da ulaşamayacağın lezzetleri bildiğim için pideyle başlamış olduk. Devamında Ege'de çok güzel bir özlem gidereceğiz. Bakalım, heyecanlıyım. Bu bilgiyi de benim hanıma satacağım bundan sonra. Öyle mi? Tabii. Alacağım mekanlara. Yarın da onu getireceğim. Hadi bakalım. Adisyonumuz geldi. Kıymalı kapalı 440 lira, 20 liralık bir yumurta eklentisi var. Yarım kavurmalı, yarım peynirli olan da 560 lira. Pidenin yanında gelen çaylar, turşu ve aynı zamanda salata sınırsız ve ikram olarak geliyor. Toplamda 1020 lira hesabımız geldi. Ne diyorsun abi? Pahalı mı bu Türkiye piyasasına? Yani 400-500 liralar artık normal. Çünkü Okey midir? yani kavurma var burada, Kesinlikle. et pahalı, kıyma var, et pahalı. Bu arada hangisini daha çok beğendin? Valla beni biliyorsun abi, lafımı esirgemem. Bence bu biraz daha tuz ister. Ben böyle soğanın, kıymanın girdiği şeylerde çok az böyle burun yakan bir karabiber istiyorum. Karabiber şart, evet doğru. Yöreyi, usulü bilmem. Bu benim beklentimin altında kaldı. Ama bu vaat ettiği her şeyi veriyor bir pide olarak. Beni çok mutlu etti. Peyniri çok güzel. Peynir çok tadında bir tuzlu yani. Gerçekten. Ama şimdi tabii kurumuştur. Deneyeceğim. Yok kurumuş. Gene de biraz sündü ya. Ayıp olmasın diye sündü. Böyle bir son bir %1'lik performansını Al abi verdi. Al abi git dedi. Biz burayı bitiremiyoruz. Ama son lokmalarımızı atıyoruz. Sıradaki durakta görüşürüz. Sana şeyi soracağım. Çok merak ediyorum mesela. Bunu sana başka biri sormaz. Gittiğin ülke olarak en büyük hayal kırıklığı hangi ülke? Ben söyleyeceğim çünkü benim aklımda bir numaram var. Değişmiyor. Herhalde Litvanya'ydı ya. Harbi mi? Evet. Litvanya'yı ben hiç sevmemiştim. Yani çok soğuk gelmişti bana. Zaten Doğu bloğu. Yemekler nasıl? Çok mu patates? Yemekler de çok kötü. Yani orada çok bir şey... Slovenya belki söylenebilir. Çok ortaya karışık bir olay ya. Farklı farklı işte Yugoslavya dağıldıktan sonra o bölgelerin yemek mutfağı hep böyle tarz olarak hep birbirine karışmış vaziyette. Bu arada Beylerbeyi'ne geldik. Burada güzel bir ikinci durağımız var. Yemek yiyeceğiz şimdi ama öncesinde bir İstanbul'u özleyen birine göstereceğimiz en güzel yer. Bu nedir abi ya? Ha? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok değil mi? Bu nasıl bir şey ya?
Yani San Francisco var. Bunu kırmızıya boyayınca San Francisco oluyor da yemezler. Boğaz gibisi yok en azından. Abi yok, kesinlikle yok. Evet. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Sonra suyun karşı tarafına geçeceğiz. Yani kıta değiştireceğiz. Bu dünyanın başka bir yerinde böyle kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Yok. Yani bunu anlattığın zaman yabancılara, şimdi muhtemelen yurt dışından da izleyenler var. Biz bu arada 22 farklı dilde altyazı yayınlıyoruz. Süper. Yani bunu şu an İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Çince, Hintçe, ne istiyorsan tüm dillerde var. Dolayısıyla onlar izlediği zaman turistik açıdan da bu kanalın bir özelliği olsun istiyorum. Arkada dünyanın en güzel manzarası var. Bunun aksini kimse iddia edemez. İmkansız. Şeyi soruyorlar bana, abi vizeyi ne zaman alıyorsunuz diyorlar. Ya diyorum vize yok. Biniyorsun, gidiyorsun. Evet. Ona kafası almıyor adamlar. Kıta değiştirirken Vize bize... değiştirirken aynen onu hep soruyorlar bana. Yani şey çok güzel. Burada sahil tarafında seni mesela götürebileceğim çok fazla yer var ama ben bu tarafta değil, karşı tarafta götürmek istiyordum. Bir balığımız var bugün. Akdeniz mutfağı olarak balık yiyeceğiz mutlaka. Çok severiz. Boğazı gören bir balıkçımız olacak. Süper. O da bir sürpriz olsun. Ben orayı çok seviyorum. Çocukluğumda da gitmişliğim var. Artı uzun zamandır da böyle neredeyse bir 3-4 sene önce gittim en son. Seninle beraber tekrardan görmüş olacağız orayı. Ama şimdi öncesinde İzmir'e ışınlanmış olalım. Tamam. İzmirli olunca insanlar, işte birçok kişi yurt dışında yaşıyorsa Evet. en büyük özlemi genellikle aynı şey oluyor. Yani ya boyoz oluyor, Evet. ya kokoreç oluyor, ya söğüş oluyor. Abi bana Boğaz'da kokoreç mi ısmarlayacaksın? Boğaz'da kokoreç yedireceğim sana. Hadi bakalım. İşte bu. Ve bu kokoreççinin en büyük özelliği ne biliyor musun? Bilmiyorum abi. İstanbul'da kendi sarıyor. Yani gidip de Balıkesir'den veya Bursa'dan almıyor kokoreçi. Genelde İstanbul'da yapılan, satılan kokoreçlerin çoğu Balıkesir bölgesinden, Trakya bölgesinden veya işte Bursa bölgesinden geliyor. Oradaki kesimhanelerden alınıp sarılmış ama böyle rastgele sarılmış kokoreçleri alıyorlar çoğu. Ondan dolayı burası kendi yapıyor. Kokoreçini kendi getiriyor, bağırsağını. Bağırsağı burada kendi sarıyor. Uykuluk bulduğu dönemlerde uykuluk da sarıyor. O yönden önemli bence. Yani anlatılması gerekiyor. Bir de tabii ki kokoreç çok riskli bir ürün. Kesinlikle. Yani şimdi Amerika'da bu tarz şeyler çok denetleniyor ama Türkiye'de maalesef bunun denetlemesi çok fazla yapılmıyor. Ve Türkiye'ye ithal edilen kokoreç bağırsakları maalesef tekstil kategorisi altında ameliyathane ipliği olarak getiriliyor. Yani nasıl söylemek lazım? Getirildiği kondisyon, o şartları düşünün. Steril bir ortamda getirilmiyor, temiz bir ortamda getirilmiyor. Bundan dolayı zaten sıkıntılar var. Eğer bir kokoreç yiyip sıkıntı çekiyorsanız nedenlerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum. O yüzden kokoreç her yerde yenilmez. Yiyeceğiniz yeri de bu videoda görebileceksiniz. Ben şu anda çok heyecanlandım. Kokoreç en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Uçaktan indiğim gibi direkt ilk yediğim şeyi sorarsan kesinlikle kokoreç. Evet. Ama ilk defa bu kadar iddialı bir kokoreç yiyeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Söğüş yedin mi hiç? Abi hayatımda hiç söğüş yemedim. Şaka yapıyorsun. Hiç yemedim. Sen ne zaman Amerika'ya gittin? 12 sene oldu benim gideli. 12 sene. Evet. Kaç yaşındasın? 35. 35. Tamam işte ya. Hayatının yarısında neredeyse. Hayatımın yarısında bir eksiklik varmış. Bugün o eksikliği tamamlayacağız. Peki söğüş yiyeceğiz, kokoreç yiyeceğiz. Okey. Bir de şambali yiyeceğiz. Şambali yedin mi? Abi bizim Keşan'da böyle arabada satarlardı Evet. şambaliyi. İyisinden anlamış olabilirim. Tamam. Şimdi bu İzmir usulü birazcık daha. İzmir'den geliyor. Onun arasına böyle kaymağı da koyuyorlar. İşte bizde Yarıp. yok. Ha, O yok bizde mu? yoktu o. Tamam bu çok güzel. Bu başka. Bir önce ağzımız bir tuzlu yesin. Ondan sonra tatlıya geçelim. Kesinlikle Tamam mıyız? çok yükseldim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bence kokoreçi hiçbir zaman unutamayacağım. Senin peki böyle en gittiğinde hayal kırıklığına uğradığın şehir hangisiydi? Abi benim bir numaram değişmez. Uzun bir sürede orada kalacak. Bence Lizbon en büyük hayal kırıklığım. Abi Lizbon doğru söylüyorsun. Yani deniz mahsulü haricinde pek bir şey bulamıyorsun. Güzel, onunla çok gezmen lazım, çok kazıklanman lazım iyi yerler bulmak için. Ama ondan sonra da şöyle bir durum oldu. İstanbul varken yapılmışı var, az yokuşlusu. Niye Lizbon'a gidip daha fazla kazık yiyip yokuş çıkıyoruz? O bana mesela Doğru. mantıklı gelmedi. Hakikaten en çok yokuş çıktığım şehir orası olabilir. Şöyle bir yokuş olabilir mi ya? Evet yani. Bak, budur yokuş. Böyle bir şey. Benim için en güzel konum Konya. Dümdüz olacak abi. Gitmek istediğim Direkt Dream. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Lizbon'da See Me isminde bir restoran var. Orayı söyleyebilirim. Çok güzel bir restorandır. Ben her gittiğimde oraya mutlaka uğruyorum. Biz geldik bu arada. Evet. Kuzu Bosporus. Kuzu Bosporus'ta 2 tane yemeğimiz var önümüzde. Biri tabii ki kuzu kokoreç, olmazsa olmaz. Bir de kuzu kelle söğüş var. İkisi de çok güzel gözüküyor. Onu tam tekmil yaptırdım. Büyük porsiyon. Benimki biraz daha küçük bir porsiyon. Ben daha az yiyeceğim senden. Senin çünkü bu tadı uzun süre, yani Mantıklı. ilk defa yediğin için daha büyüğüyle başlamanı istedim. Kesinlikle. Kokoreçten başlayalım çünkü soğutmayalım. Bu sıcak, diğerleri soğuk malum. Ben ilk böyle bir almanı istiyorum. Shut up. Ekmekten önce bir ürünün tadını al. Acayip gözüküyor. Abi. Çok güzel. İnci gibi dizilmiş. Evet. Çok Yağlı. düzgün sarılmış.
Of. Bu nasıl bir şey abi ya? Of. Hakikaten çok güzel. Sanki böyle şey, yani hiç baharata ihtiyaç yok. Yağını, tuzunu çok güzel vermiyor mu? Kesinlikle öyle. Arka arkaya. Dışı çok güzel kızarmış. Evet. İçerisi yumuşacık ve o çok az bir odun dokunuşu var. Aynen öyle. Çok ince. Şimdi bir ekmek de deneyelim. Bu tabii beyaz ekmekle olunca daha güzel oluyor. Ama ittiriyorum biraz içeri doğru. Aynen. Bak bu kokoreç, önceki yediğin kokoreçlere göre değerlendirirsen nasıl? Tertemiz bir kokoreç. Evet. Böyle organ kokusu, bilmem ne kokusu falan filan yok. Taptaze ve mal iyiyim diye bağırıyor bence. Hiçbir şey koymadık kokorece. Usta biraz tuz ekledi. Onun dışında hiçbir şey eklemedik. Abi baharata ihtiyaç yok bunda çünkü ürün çok iyi. Şimdi mevsim itibariyle kuzu kokoreç mevsimi değil. O yüzden birazcık da koyuna yakın. Yani daha büyük bir hayvandan kesilmiş olan bir bağırsak. Ama şu güzelliği var, kendileri sarıyorlar. Buranın en büyük özelliği o. Yani İstanbul'da kendi saran benim bildiğim çok fazla yer yok. Hatta hiçbir yer bilmiyorum başka. Sadece burayı biliyorum. Bunun daha önceki şubesi Kuzguncuk'taydı. Kuzuguncuk'tu aslında ismi. Kuzuguncuk. O Evet. kelime şakası da var. Aynen öyle. Uzun zamandır da yani yaklaşık bir yıldır da buradalar. Kuzu Bosporus ismiyle. Ama şöyle söyleyeyim, o zamankiyle bu zamanki arasında birazcık böyle farklılıklar var. Önceden mesela bağırsağın içinde hazırda uykuluk var ama az miktarda olduğu için ekstra uykuluk sarıyorlarmış şimdi. Okay. Buldukları zaman uykuluğu da yani mevsimde çok daha fazla bulunuyor. Taze yaptıkları için ve taze günlük sardıkları için bulabildikleri zaman uykuluğu bol oluyor. Ama bulamadıkları zaman uykuluğu daha az olmuş Ekleme oluyor. biraz. Yani donuk ürün kullanmıyor. En önemlisi o. Çok güzel. Mezbahada kesildiği gibi Tuzla'da bir mezbahada çalışıyorlarmış. Aslında İzmir'den daha önce bağırsak getiriyordu Cemil Usta. İzmir'deki bağırsağı aldığı yer İstanbul Tuzla'daki mezbahayı satın almış. Dolayısıyla artık günlük taze alabiliyor ve kendi sarıyor. Kesinlikle o donuk olmadan tazeliği anlayabiliyorsun. Sanki Evet. böyle o diğerleri biraz daha böyle kayış gibi oluyor. Bu ağzında dağılan. Rayasını, tadını, sululuğunu daha fazla veren bir şekilde ve Kesinlikle. farkında mısın? Çok temiz ya. Abi sadece kokoreç ve ekmek. Domates yok, biber yok, menemen içi yok. Ben buna biraz böyle bir kimyonla bir şov yapsam çok ayıp olur mu acaba? Olmaz. Bir de malı makyajlı deneyelim. Makyajı denemek lazım. Evet. Ne demişler? Kadını makyaj, arabayı modifiye, yemeği de kimyon gösterir. Aynen. Bu sözleri uydurdum şu anda bakmayın. Yaz. Yazma oğlum. Duvara asın. Bu arada yediğim en iyi kokoreç olabilir. Benim İzmir'de yediğim kokoreçler içinde de ilk 3'te olacak bir kokoreç bu. Kokoreci sade veriyoruz ya, normal koşullarda bunu tüketici olarak sizin talep etmeniz. Tabii. Hocam bana hiçbir şey atma, masada baharat var, ben kendi baharatımı kendim atacağım, önüme ne geldiğini bilmek istiyorum diye. Tamam. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Şimdi kokoreç çok güzel. Bunu bitiririz bence. Kenara koyalım, ayıralım. Bir de bunu daha farklı versiyonunu yiyelim. Yani şimdi sakatat seven bir memleket olarak ve sakatatsız yaşayamayız dediğimiz için bir söğüş sevdamız var biliyorsunuz ki. Ama bunu da her yerde yiyemezsiniz. İlk defa yiyeceğim ben. Harbi mi? İlk defa yiyorum. Demin gerçi söylemiştin sen ama yani öncelikle bence soğuk bir tadına bak. Yani et olarak tadına bak. Şöyle gireyim mi böyle? Çatal Gir. vermişler. Güzel bir ürün. Yani tadı güzel. Bir metalik yok. Hiçbir şey yok. Normalde organda olur ya böyle metalik bir tat. Hiç yok. Bu kuzu kellenin her yerini haşlıyorlar. Beyni ayrı haşlanıyor. Diğer bütün bölümleri var. Aklınıza neresi geliyorsa. Dil, boyun, boğaz kısmı, beyin kısmı, ardından gözünün yağı. O meşhur söz var ya, gözünün yağını yiyeyim. Bugün o bunu yağı yiyeceğiz. Yiyeceksin aynen. İçinde göz yağı da var. Yani siz normalde müdahale etmediğiniz zaman, içine şunu koyma, bunu koyma demediğiniz zaman içine her şeyi koyuyor usta. Dolayısıyla geldiğinizde canınız ne istiyorsa, İzmir usulü istiyorsa mutlaka tam tekmil yaptırın. Bol, her şeyden. Bence kimyon bunda olması gerekiyor. Yani Bas abi. kendime de birazcık kimyon ekledim. Şöyle bir alabildiğin noktada, yani böyle dökülecek tabii ki ama o dökülenleri yeriz. İşte bunu bu şekilde lavaşla yemek gerçekten çok daha önemli. İçinde soğanı, biberi, maydanozu, domatesi olmazsa olmaz. Bunlar hepsi böyle söğüş tarzı doğranıyor. Ve afiyet olsun diyorum. Afiyet Okan Instagram'ın ilk söğüş yiyişi şu anda Kameralarda. kameralarda. Bana katılacak mısın? Tek başına yediğinde lezzetli ama hepsiyle beraber bütünleşik yiyince, özellikle soğan da devreye girince, maydanoz devreye girince çok daha farklı bir seviyeye çıkıyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Evet. Ürüne dönüşüyor. Bunu yiyince böyle devamlı bir sakatat böyle bir yiyorsun. şey atıyormuşsun gibi. Evet. Ama böyle
Hepsi bir karışınca tam bir çiçek buketi ya. Biri bana böyle bir şey getirse mesela, Evet. evlilik teklif etse kabul edersin. Bir de bunun meşhur bir sözü var biliyorsun. Savaşma söğüş diye. O yüzden Çok güzel. Ucuz şakalarımız da var. ucuz şakalarımız da var. Okan şimdi yani ben yavaş yavaş ısındırıyorum seni. Yani Aynen. her zaman son böyle red line'da gitmiyorum ama gerçekten bu özel bir yemek. Yani. Kesinlikle Baktığın öyle. zaman. Yiyebileceğin en nitelikli yiyeceklerden biri. Özellikle sakatat konusunda. Bir de her lokmasında farklı bir yer alıyorsun. Biraz beyin geliyor, yumuşak bir doku. Biraz dil geliyor, biraz daha böyle dokusu var. Soğan zaten diyor ki abi ben bir karıştırayım ortalığı. Maydanozsuz yapsam bunu mesela çok böyle 10 üzerinden 5 bir şeye düşebilir. Olmaz. Kombinasyon çok güzel. Olmaz. Maydanozsuz olmaz. İzmirlilerin ellerinden öpüyoruz. Vallahi İzmir gerçekten bu konuda bir vaha. Ne zaman İzmir'e gitsem hep güzel yemekler yiyorum. Özellikle sakatat konusunda bir numaralar. Yani bunun sebebi de bence Balıkesir bölgesine yakın olmaları. Bu yemekler biraz daha böyle Yahudi yemekleri aslında. Seferat Yahudileri getirmişler İzmir'e. Yani ağırlıklı olarak söğüş, kokoreç ve aynı zamanda boyoz mesela. Bunlar mutlaka eski dönemden geldiği için İzmir'e özel olmuş oldu artık. El almışlar birçok usta ve devam ettiriyorlar. Günümüze kadar da böyle gelmesi güzel. Çok enteresan bir bilgi daha vereyim. Mesela midyeciler genellikle Mardinli olur. Mardin'de deniz yoktur. Söğüşçüler de genellikle Niğdeli olurlar. Niğde'de de söğüş, kelle söğüş yapan yer yok. Yani neden böyle bir şey oldu, paylaşım oldu anlamadım ben. Ben mesela Nevşehirliyim. Nevşehir'e gittiğim zaman olması lazım yani bir kelle söğüşçü. Yok. Yok. Yakında çünkü Niğde'nin yanında. Sadece Niğde özel ama Niğdelilere şükürler olsun böyle bir şeyi buraya Yapıyorlar. kadar getirmişler. Aynen öyle. Şeyi soracağım sana abi, sen İzmir'de yedin bunu. İzmir'de yediğin söğüşe yakın bir söğüş mü İstanbul standartlarında? Bu İstanbul standartlarının üstünde, İzmir'deki standartların da en üstüne koyabileceğin tarzda. Çünkü ürün temiz. Bunun lokasyonla pek ilgisi yok. Ürünle ilgisi var, ustalıkla ilgisi var. Sen bunu dışarıdan haşlanmış şekilde alıp da kendin hazırlamıyorsun. Sıfırdan her şeyini kendin hazırlıyorsun. Kelle geliyor, kelleden kendin ayıklıyorsun. İçine beyin koyuyorsun. İçine diğer malzemelerden hangi parçanın kullanılacağını, hangi parçanın kullanılmayacağını biliyorsun. Bunu böyle yapmadığın takdirde, bu mor soğanı koymadığın takdirde bu lezzeti alamazsın. Ustayla da ufaktan bir sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi zaten takıntılı bir adam. Yani her şeyi detaylı inceleyen. Hatta ben şeyi yakaladım. Şey dedi. Mesela dedi beyin koyduğumuz zaman dedi alta koyuyoruz dedi. Onun da bir sırası var. Bir layer Göreceksin bak burada. düzenlemesi var. Üste koyduğun zaman vıcık vıcık bir şeye dönüşüyor Evet. diyor. Bu da tamamen ustalıkla alakalı bence. Kesinlikle. Her şeyin bir tarzı var ve bence burada daha önce de Kuzguncuk'taki yerde de yediğimde, burada da yediğimde asla kötü bir şey yemedim. Bir gün bile. Canım sakatat çekiyorsa burası benim için bir numara. Yani artık bu videodan görüp de geldiğiniz zaman aklınızda olsun. Yani yerken aklınıza mutlaka biz gelelim. İlk defa yiyorum. Söğüş olayı buysa 35 yıllık bir kaybım var benim. Var. Kesinlikle varmış. Bundan sonra tamamlamamız lazım. Her gelişinde buraya getireceğim seni. Buraya geliyorum, uçaktan iniyorum, buradan söğüş, kokoreç, ondan sonra İstanbul. Devam. Tamam. İstanbul demek bundan sonra kokoreç ve söğüş olması lazım senin için. Kesinlikle. Abi beyin kısmına geldim şu anda. İşin şekli çok değişti. Her dakika değişen bir yemek. Mesela şimdi beyine geldik ya. Evet. Sen farkındasındır mutlaka. Biraz daha böyle pate tarzı. Evet. Krema kıvamında. Kesinlikle öyle. Yani böyle kaz ciğeri kıvamına gelmiş vaziyette böyle. Kesinlikle Ve öyle. tadı normalde mesela kokar. Bazı yerlerde kötü yerde yersen kokar. Burada hiç kokmuyor. Hep soğuk bir ürün yiyorsun. Güzel bir söğüş yiyorsun. Başka yerde söğüşlenmek istemiyorsan burada yemen gerek. İkinci şakamız da geldi. Az duvara. Ama şunu söyleyeceğim abi. Normalde biz mesela yurt dışında da ben Fransız şeflerle de çok çalıştım. Evet. Organ konusuna hakimim. Beyin kısmı tamamen Fransız mutfağını andırıyor. Doğru. Bu Mustard terinden konuşmuştuk zaten. Ama şunu yeniden söyleyeceğim. Her şey tane tane ve hiçbirinin tadı hiçbirine karışmıyor. Karışmıyor. Bravo. Doğru. Bence böyle yapabiliyorsa herkes muhteşem bir ürün. Çoğu kişi yapamıyor. Bu çok zor bir şey. Yani ben bu kadar iyi yapanını çok nadir gördüm. Hele ki İstanbul'da yapanı çok az. Yani Beyoğlu'nda var. Muharrem Usta'ydı galiba. Muammer Usta. Baba Söğüş vardı bir zamanlar. Hala var mı emin değilim. Ama İstanbul'da gerçekten bunu bulabileceğin yer sayısı 2 elin parmağını geçmez. En azından organdan nefret eden bir insan olsanız bile eğer ki kokoreç size çok sıkıntılı gelmiyorsa bence bir şans verin ama tam tekmil değil. Onur abinin yaptığı gibi biraz daha çeyrek bir porsiyonlar. Onunla başlasınlar. Bu ideal porsiyon bence. İkisini tatmış oluyorsun. Bu biraz çok Fazla. tekmil. Dedi ya ustamız hatırlattı. Eğer beyin sevmiyorsanız mutlaka söyleyin dediler. Yoksa her türlü gelir. Evet, içine her şeyi koyuyor. Bence koyması da gerekiyor. Mesela kokoreçte de siz bir şey belirtmedikçe içine hiçbir şey koymuyor, baharat koymuyor. Sadece saf et ve ekmek geliyor. Eskiden mesela kokoreçi kestikten sonra direkt ekmeğe alıp orada doğruyordu. Aynı İzmir'deki gibi. Ama artık bir tarafını ızgara gördürüyormuş. Kömürün üzerinde ızgarada bir tarafı pişiyor. Onu alıp doğruyor ve o şekilde veriyor. Kokoreçi mesela dönelim. Beklettik bayağı bir soğuttuk ama dönelim. Gene aynı tadı alacak mısın göreceğiz. Bakalım. Şuradan giriyorum direkt bak tatlı yerinden. Soğumasına rağmen Soğumasına rağmen lezzetli abi. Lezzetini hiç kaybetmiyor.
Çok iyi. 10 üzerinden 10 veririm buna. Kesin 10 üzerinden 10. Yani hata yok. Benim insanlar samimiyetimi biliyorlar. Sen de zaten öyle bir kanalsın. Ben de yalan hile hurda olmaz. Bu kokoreç gelip denenmeli bir kokoreç. Bu normal bir kokoreç değil. Ya buna sonsuz kefil olurum. Onu demek istiyorum. Kesinlikle öyle. Sadece bunun için bile buraya gelirim. Çok güzel. Bir de sana şimdi başka bir sürprizim var. Şimdi burası, daha doğrusu İzmir, şambalisiyle meşhur bir yer biliyorsun. Ben onu bilmiyordum. Yani bayağıdır gelmediğin için Türkiye'ye, yani en azından daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amerika'ya 12 sene önce gittiğin için şambali tatlısını kaçırmış olabilirsin. Çünkü 12 sene önce sosyal medyada çok fazla ön planda değildi ve şambali şimdi asıl meşhur oldu. Birçok kişi İzmir'de böyle bir şeyin olduğundan bile haberdar değildi. Eğer ki İzmirli değilse. Burada Hisarönü şambalisi var. Yani taze taze sürekli otobüsle geliyor. İzmir'den geliyor. Orada hazırlanıyor. Onu böyle arasına kaymak koyuyorlar. Bir de ondan yiyelim. Bir tatlımızı yapalım yani. Çünkü sabah güzel bir yemek yedik. Pideyle başladık. Pideyle başladık. Ardından söğüş ve kokoreç. Ve şimdi de bir tatlı yapıştıralım araya. Ardından zamanı seni son geldi. durakta çok enteresan bir yere götüreceğim. Demin az önce bahsettiğim gibi suyun öbür tarafına geçireceğim. Güzel. Vize almıyoruz. Vize almayacağız. Vize yok, Kıta tamam. değiştiriyoruz, vize yok. Güzel. O ücretsiz. İlk defa bak bu kadar mutlu olmamız lazım aslında. Aynen. Her şeyden kötü bir şey algılamamak lazım. Tabii. Değil mi? Hayatı pozitif yorumlamak. Pozitif bakmamız lazım. Şeyi bak nokta atışı bir tarih vereceğim sana. En son şambaliyi ne zaman yedim? Hatırlıyorum. 1997 Keşan'da yedim. Şaka yapıyorsun. El arabasında. Evet. Abinin ismini hatırlamıyorum böyle. Gelirdi. Okuldan çıkardık. Atatürk Mahallesi. Sen Keşanlı mısın? Keşanlıyım abi. Şaka yapıyorsun. Evet. Zaten Trakyalı olmasan bu kadar içkiyle haşır neşir de olmazdın. Bizde atasporu biliyorsun abi. Atasporu tabii. Sudan daha fazla. Sudan daha fazla tüketiliyor ve alkol içmediğin zaman işler yolunda gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi mesela şeyli var. Benzinli araba var. Evet. Dizel var. Bizimkisi alkollü. Alkollü. Güzel. Tamam o zaman tatlımızı alıyoruz. Tatlıyla devam ediyoruz. Hazırım. Çok hazırım. Hadi bakalım. Evet. Herhalde şu anda İstanbul'daki en taze şambaliyi yiyoruz. Çünkü az önce kargo ile geldi. Bekledik bu arada 20 dakika ama görüntüsü muazzam. Çok iyi. Bunu demin Cemil Usta gösterdi nasıl yiyeceğimizi. Böyle ısırırsanız kaymak kenarlara gidiyor ama yan ısırırsanız kaymak kenarlara dağılmıyor. Ben bu arada dağıtıyordum Tabii bunu. ısırmak lazım önce. Isırmak lazım. Bakayım. Ama böyle gideceğiz. Tamam. Abi sözün bittiği yer var ya. Abi Bence oradayız ya. çok güzelmiş be. Ya bu Bir de nasıl- çok taze. Abi karamel, sticky toffee geliyor. Böyle bir İngilizlerin var ya. Uf. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Bu Hisarönü gerçekten bu işi biliyor. Yani İzmir'de gittiğimde hep orada yiyorum. Benziyor mu? Aynısı. Hani oradan Hisarönü geliyor. oradan geliyor. Orada yapılanı yiyoruz. Geldi şimdi. Kargoyla Aynen, geldi. Kargoyla gelen yedik. O yüzden zaten güzel. Yani bunu İstanbul'da yapabilen çok bu kadar görmedim hiç. Bu nasıl bir şey ya? Bütün güvenlik önlemlerini kaldırıyorum abi. Kaldır. Şu plastiği. Götür. Direkt böyle giriyorum. Aynen. Abi burası da mesela diğer kokoreççiler gibi sütlaç verebilirdi. Ne bileyim Kemalpaşa tatlısı verebilirdi yani. Peynir tatlısı. Ama niye adam İzmir usulü yapıyor her şeyi? Bunu niye İzmir'den vermesin? Verebiliyor işte. İsteyince her şey olabiliyor. Birazcık daha kitleye düzgün bir hizmet etmek istemek lazım. Kesinlikle. Şey dedi ya, ustamız dedi. Yapıyorsan iyi ürün sunmak zorundasın dedi. Ve bence, ya şunu söyleyeceğim abi. Bu tatlı normalde Türkiye'de şekere basıyorlar. Evet. Bu sanki içerisinde şeker değil de bal varmış gibi. Aynen öyle. Bravo. Tane tane irmiğimiz var. O dandik kaymak değil. Tadında. Hani şey abartıp böyle bir şey yapıyorlar ya. Evet. Bence ona gerek yok. Büyüye gerek yok abi. Bu çok kararında. Bir kaşık koymuş geçmiş. Bir tane daha yer miyiz? Abi ben bir şımarıklık yapıp birer anlatıyorsun. tane daha yer miyiz? Galiba bir şımarıklık yapıp bir tane daha yiyeceğim ben Tamam. abi. Bravo. Bu gerçekten abartılacak kadar iyiymiş yalnız. Çok iyi. Ya bundan Ağzıma böyle bir attım abi. evet, bahar geldi ağzına değil mi? Sanki böyle portakal var gibi, bir bal var gibi. Peki Okan merak ediyorum yani şimdi mesela bu içkide de aynı şekilde oluyor. En sevdiğin böyle kokteyl karışımı veya hangi kokteyli daha çok seviyorsun? Bunu içtiğim zaman gerçekten damağımda inanılmaz bir tat veriyor diyebildiğin kokteyl var mı? Var, çok var ama ben onu her zaman şöyle söylüyorum abi. Günüme göre değişiyor. Keyfime göre değişiyor. Zamana göre değişiyor. Doğru. Şimdi yazın ortasında mesela old fashion içmem. Evet. Ama en çok ne seviyorsun dersen kokteyl olarak ben aviation'cıyım. Evet. Gin kokteyllerine bayılıyorum. Çok güzel. Gin benim yani en çok para harcadığım likörlerden bir tanesi. Resim tablosu gibi. Evet. Vodka düz vodka. Ama gin bir sanatçının işlemesi gibi değişiyor. O yüzden onları denemek bana keyif veriyor. Ben de mesela Negroni'ciyim. Güzel. Negroni iyi ama kaliteli, düzgün yapılanını seviyorum. Güzel. Yani her yerde aynı kalitede içemiyorum. Bir de iyi bir buz olması lazım. Soğutulması. Kesinlikle.
Ya o buz konusu da çok önemli değil mi? Beni Türkiye'ye tanıtan şey şeffaf buz takıntım. Evet. Benim şeffaf buz takıntım var abi. Negroni'ye baktın mı karşıyı görmen lazım. Aynen öyle vallahi. Ya gerçekten düzgün buz bulamıyoruz. Marketlerdeki buzlar buz değil. Değil. Ya onlar soğutmaya yarıyor ama bizim istediğimiz buz o değil aslında. Ya şimdi mesela yapıyorsun bir Negroni, bamya tadı geliyor. Evet. İşte o bamya buzluktan geliyor. Aynen öyle. Çok güzel söyledim var ya. Onun olmaması lazım. Doğru. Abi buz zaten bir kokteylin var, bir buzun bir de bardağın var. 3 bileşen. O algide kabının içinde yaprak sarması çıkar ya. Var. Anne. Var. İşte o var. Şöyle bir durum oluyor abi. Ne kadar büyük ve saf bir buz kullanırsan o kadar yavaş eriyor. Doğru. Çünkü biz genelde Negroni gibi içkiler çok hızlı içilmeyi seven kokteyller değil. Evet. Negroni yavaş eridiği zaman o belli bir oranda seyreliyor. Doğru. Ve her 5 dakikada bir farklı notalar almaya Sulanmaması başlıyorsun. lazım kısaca. Sulanmaması lazım ve soğuması lazım. Evet. Bu şeyler de var. Mermerler kullanıyorlar, metaller kullanıyorlar. Bence metal bir şeyin içine girdiği zaman o da aynı tadı veriyor. Metalik bir tat veriyor. Dinamiğini bozuyor. Bence gereksiz buluyorum. Peki evde şeffaf buz hazırlama şansı var mı? Öyle bir yöntem var mı? Kaynatılarak yapılıyor bildiğim kadarıyla. Hurafe. Hurafe mi? Hurafe. Kaynatılarak istiyorsan 1500 kare kaynar şeffaf buz yapamazsın. Nasıl yapacağız peki? Bu şey teknikle alakalı. Onun için Okan'ın Instagram hesabını takip 5 milyon izlendi. Genelde kullandığın ekipmanla alakalı bir şey. Evet. Yavaş dondurman gerekiyor. Ya bir straforun içerisine büyük blok halinde donduracaksın. Yavaş yavaş soğuması gerekecek. Alt tarafı o impurity dediğimiz yani o saf olmayan yerler Tamam. gelecek. Üst tarafı keseceksin, tertemiz buz. İyi kalitede bir su kullanmak zorundasın. Ve ben ne yapıyorum biliyor musun? Bu triyi de verelim. Buz yaparken şöyle 2-3 adet sofra tuzu. Allah Allah. pH derecesini değiştiriyor. Anladım. Ve o buzlanmayı, o karlanmayı engelliyor. Ben 3 ay boyunca farklı şeyler denedim, ekipmanlar denedim, kafayı kırdım buzda. Ama buldum. Bunu deneyen varsa mutlaka yorumlara yazın. Yani gerçekten o buz konusu önemli. Japonlar o zaman o buzları mesela şey yapıyorlar, kesiyorlar ya genellikle. Evet. Kalıp olarak yapıyorlar, hatta böyle büyük küp yapıyorlar. Blok yapıyorlar Blok onu. yapıyor. Oradan kırarak, keserek yapıyorlar aslında. Normalde şey var, onların yaptığı biz endüstriyel yapıyoruz otellerde. Altta bir tane akvaryum pompası olur. Evet. Devamlı titretir onu. Devamlı titrediği için buz sabit kalmadığı için düz bir şekilde Ha, soğuyor. anladım. Genelde otellerde Ice Master denilen bir kategori var. Evet. Sadece ice yapan, buz yapan adam var. Büyük küp olarak böyle. Küp olarak. Biz de Türkiye'de gördük, o yerden yuvarlıyorlar. Yerden tabii. Şeyde o kalebolurun tadıyla geliyor. Bize şey yapıyorlar, Antalya'da penguen yapıyorlar onları. Evet, doğru hakikaten. Onu hatta böyle sergiliyorlar. 2-3 günde olsa erimiyor. İçine şey kuşburnu koyuyorlar abi, kırmızı yapıyorlar. Allah Allah. Tabii yaptık biz zamanında. Sen aslında otelcisin değil mi? Ben 20. senemdeyim. Sadece otelcilik yaptım ve bildiğim tek iş bu. Türkiye'nin en büyük gruplarında çalıştım. Dünyanın birçok otelinde çalıştım. Evet. Burada Beşiktaş'ta Çin menşeli bir otel var. Onun açılışını biz yapmıştık mesela Evet. burada. Ondan sonra da Amerika'ya gittim zaten. Amerika'ya ilk gittiğinde ne yaptın peki? Orada yani hemen restoran sahibi olmadın aslında. Yok, olmadım. Aslında Amerika'ya gitmemdeki sebep orada bizim Arkansas'ta oranın Amerika'nın en zengin 10 iş adamından bir tanesi beni Fransız Michelin starlı bir şefle işe aldı. Orada bir restorantı o Fransız restoranına çevirdi. Ben de restoranın front yani ön tarafını Tamam. kontrol aldım. O mutfağını aldı, ben ön tarafını aldım. Orayı yönetmeye başladık ve 2018 senesinde de bu Amerika'nın en iyi 100 restoranından bir tanesi seçildi. Çok güzel. Ondan sonra araya Covid girdi, otel kapatıldı, herkes işten çıkarıldı. Ondan sonra bir ufak bir steakhouse tecrübem var. Ondan sonra da burada bir garson olarak başladım buraya da. Ondan sonrasında işler restoranın sahibi olma derecesine kadar gitti. Çok güzel. Peki Amerika'ya gidecek olan gastronomi okuyan veya işte mutfaklarda çalışanlara mutlaka hani şuna dikkat etmelisin. Amerika'nın dinamikleri böyle diyebileceğimiz bir konu var mı? Kesinlikle var. Bence herhangi bir yurt dışı ya da Amerika'ya gidecek bizim gibi profesyonellere tek tavsiyem bütün egolarınızı ve bütün bildiğiniz şeyleri sıfırlayın. Evet. Yeni bir bebek gibi başlayacağınızı unutmayın ve terfiniz, executive chef de olabilirsiniz, baş aşçı da olabilirsiniz, 20 yıldır lahmacun ustası da olabilirsiniz. Onu kaldırıyorsunuz, bir yere koyuyorsunuz. Sıfırdan başlarsanız eğer çok iyi yerlere gelirsiniz. Senin 12 sene sürmüş buraya gelmek. Kesinlikle. Az bir süre değil. Kesinlikle öyle ve şöyle oluyor. Ben 25 yaşında gittim ve 25 sene geriden başladım. Çünkü adamlar zaten 25 yıl ötede. Tabii. Koşman gerekiyor. Evet. Yabancı bir ülkeye adapte olman nereden baksan bir 10 yıl sürüyor. Doğru. Maalesef ki. Yani orada gibi hissetmek gerekiyor Kesinlikle birazcık daha. öyle. Amerika biraz daha diğer ülkelere göre farklı bence. Çok farklı. Yani Avrupa'da yaşamakla Amerika'da yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle öyle. O kafaya erişmek lazım. Yani Amerikalı gibi düşünmek lazım biraz. Kesinlikle o da 10 yıl sürüyor. 10 yıl. Hatta onun içinde şöyle bir söylem var Onur abi. Şey derler. İngilizce rüya ne zaman görmeye başlıyorsan o zaman yaşamaya başlıyorsun Güzel. diye. Güzelmiş. Bir anekdot daha vereceğim. Hangi ülkeye gidersen git, ne kadar yıl yaşarsan yaşa, o parayı ana dilinde sayarsın. Doğru. Bak ben geliyorum 1100, 1105, 1115, 1016. Aslında dolar. O dolar ama o şeydir yani. O Türkçe sayarsın. Evet. Bu da yani öyle. Değişmiyor. Anladım. Bazı öğrenilmiş şeyler kolay kolay değişmiyor.
para ve sayı çok zor değişiyor. Yani İngilizce ben hızlı sayamıyorum. Çok hata yapıyorum. Ben mesela eski bölümlerde hep şöyle söylerdik. Hani böyle yurt dışına gittiğimiz zaman fiyat söylerdik. Bu yemeğin fiyatı şu derdik ama döviz kuru şu anda bu derdik. O döviz kuru zaten biz video yayınlayana kadar değişiyordu. Hala da öyle. Yani şu an bunların döviz bazında fiyatını söylesek yayınlayana kadar değişmiş oluyor maalesef. Kesin. Ülkenin durumundan kaynaklı ama nihayetinde eminim hani benim çevremde de çok fazla var böyle gastronomi okuyup ya ben yurt dışına gitmek istiyorum ve orada geliştirmek istiyorum. Çünkü bu sektör bunu kaldırıyor. Kesinlikle. Ama bir de şarapla ilgili yani içki uzmanlığıyla ilgili olan kısma da gelirsek gastronomiyle ilgisi olsun olmasın izleyen herkes için soruyorum. Evet. İyi şarabı ayırt etmek öğrenilebilen bir şey mi yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi? Bence doğuştan gelen bir yetenek diyen herkes yalan söylüyor. Çünkü bu geliştirilebilir bir şey, atletizm gibi bir şey. Ne kadar çok denersen o kadar çok öğreniyorsun ve dilin alışıyor. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Çok fazla kötü şarap içmen gerekiyor ki iyi şarapların farkına varasın diye. Evet, kesinlikle fark ediliyor. Şimdi yurt dışında şöyle bir artı var. Şarap çok erişilebilir. Ve insanlar 21 yaşında legal olarak içmeye başladığı zaman biz burada mesela daha uzun sürede oluyor maddiyattan dolayı. Çok fazla şarap deniyorlar. Çok fazla ülkeden şarap deniyorlar. Maalesef ki yabancı ülkede insanların şarap bilgisi bizden fazla. Senin dediğin konuya gelirsek ne kadar çok şarap deniyorsan o kadar çok biliyorsun. Evet. Şimdi dediğim gibi benim şu şambaliyi burada denedik. Benim kıyaslayabileceğim sadece 97 yılında Keşan'da yediğim şambali var. Doğru. Ama şimdi ben bir Chardonnay içtiğimde en az 1500 tane Chardonnay var Evet. skalamda. Evet, karşılaştırma yapabiliyorsun. Karşılaştırma yapabiliyorum. Amerikan şarabına göre burada diyorum. Katılıyorum. Bence Kesinlikle, öyle yani. Kesinlikle. Mesela normalde haftalık düzeninde ne kadar şarap içiyorsun? Abi haftada benim restorantıma 250 tane şarap gelir. En az. 250. Tabii ki. Çünkü bizim restoran şarap ve yemek üzerine olduğu için bu tabii 250 şişe şarap içmek değil. Tükürmeli. Tükürmeli. Ya ben tükürmeli değil de biz Trakyalıyız. Biz alkol tükürmeyiz de. Benimkisi şey oluyor abi. Mesela. İçebilecek kadar tadına bakıyorsun. Ben mesela diziyorum. Genelde 10-12'li setli gelir. Tamam. Benim 12 tane şarabı denemem maksimum 2 dakika sürer. 12 şarap 2 dakika mı? Aha. Abi ben daha ikinciye geldiğimde 2 dakika geçer. Ben bunu düşünmeye başlarım yani. Sen Mayıs ayındaki eser Tabii. yeltemleri düşünmeye çalışırsan bulamazsın onu. Doğru söylüyorsun. Ama sen düşün yine. Ama senin işin bu zaten. Yani Kesinlikle. senin benden daha uzman olduğun çok belli bu konuda. Yani dediğin doğru. Yemek konusunda da aynı şekilde ben katılıyorum. Yani içki gibi o da. Ne kadar çok yersen ve aynı yemeği farklı ne kadar fazla yerde yersen bir süre sonra doğrusunu bulmaya başlıyor insan. Mesela o söğüşü başka bir yerde sana kefil olamam ama burada yediğinde kefil olurum. Çünkü en üst seviyede başladın. Sen de şu anda bu kriteri en üst seviyeye koymuş oldun. Çünkü bu benim için bu bir denge olacak. Evet. Yediğim en iyi ona göre kıyaslayacağım. Yine şarap konusunda tadıma geri geliyorum. Ben hikaye satmak yerine profesyonel olarak şarap deniyorum. Sen de profesyonel olarak yiyorsun zaten. 12 tane şarabı tadıyorum. Aradığım profil belli. Satan şarap belli. Benim aradığım, benim istediğim belli. Hiç o hikayelere zamanımız yok. Çünkü bizim yönetmemiz gereken bir restoran var. Öteki arkadaşlar maalesef başka yapacak işleri yok. Tık 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 tadıyorum. Budur, budur ve budur. Benim çok sevdiğim şaraplar var mı? Var. Onları alıp evde içiyorum. Çünkü bir şarabı sen seviyorsun diye menüye koyup restoranda zarar ettirmeye bence gerek yok. Fiyatları ona göre dengeli olması lazım. Kesinlikle öyle. Bir de yemekle şarabın iyi eşleşiyor olması lazım. Birbirine uyumlu olması lazım. Et yediğin zaman, balık yediğin zaman hangi şarabın içilmesi gerektiği, hangi üzümle uyumlu olduğunu bilmek lazım biraz. Kesinlikle. Benim stilim biraz farklı Onur abi o konuda. Genelde Fransızlar belirliyor bunu. Beyaz şaraplarla beyaz etler falan. Ben daha çünkü jenerasyon değişti. O insanlar değişti. Daha çok gençler şarap içiyor artık. Ben farklı kombinasyonlar, ekstrem böyle çok değişik tadımlar, pairinglerde yani eşleşme yapmayı da çok seviyorum. Ve geri dönüşler de çok güzel oluyor. Ben kitaptan açıp işte Pinot Noir'la işte tavuktur, şudur budur yapmıyorum. Öyle sevmiyorsun. Yapma mesela az önce de konuşmuştuk mesela kokoreç. Evet. Ya bir köpüklü şovdur. Aynen öyle. İkisini eşleştirdik. Yani aramızda konuşuyoruz. Mesela söğüş inanılmaz derecede bir köpüklüyle eşleşebilecek bir şey. Bir Pinot Noir köpüklüsü Pinot Noir. şov yapar. Gerçekten hani soğuk, sakatat özellikle sakatatların hepsi bence mutlaka içkiyle beraber çok iyi gidiyor. Zaten Fransızlar yapıyor zaten İzmir'de bunu. herkes birayla yiyor zaten. Hani bira yanına kokoreç, bira yanına söğüş. Mutlaka içkiyle tüketiyorlar. Ama tabii bunu ülke geneline yaymaya kalktığında bu kültür çok fazla yok. Belki turiste göstermeliyiz ve turist için mutlaka içki olması gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle yerli şaraplar, yerli içecekler. YouTube'da olduğumuz için de çok fazla böyle içki muhabbetini marka bazlı veremiyoruz ama yani Türkiye'de zaten satan markalar belli. Evet. Ve bu konuda daha fazla çeşit sunan markalar da belli. Onların kaybolmaması lazım. Çünkü bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Yüzyıllardır olan bir şey aslında. Hani Osmanlı Kesinlikle. zamanında bile şarap satıyormuşuz. 600 ton şarap satıyormuşuz İzmir'den yurt dışına. Bunları görmezden gelemeyiz. Yani tabii belli bir kesim ignore etse de bu konuyu ama nihayetinde ülkede her zaman bu konu vardı. Olmazsa olmaz. Hani ben şu şarabı çok seviyorum. Gerçekten masada son günüm olsa bugün ömrümde
mutlaka bunu içmeliyim dediğin bir şarap var mı? Var. Ve çok bu kolay, bu benim için en kolay sorulardan bir tanesi. Evet. Kesinlikle şampanya. 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 Köpüklü seviyorsun sen. Ben köpüklü seviyorum. Ben de. Her şeyle gidiyor. Aynen öyle. İyi gidiyor, güzel akıyor, naz yapmaz. Ama güzel soğutulacak. Güzel soğutacaksın tabii. Peki soğutma konusu nasıl? Yani mesela Ayça Çiğdem Budak var bizim arkadaşımız. Kendisi de İvsa'da eğitmendir aynı zamanda. Süper. Hep şey derdi mesela şarabın üzerine bir peçete, onu bir ıslatacaksın, buzluğa atacaksın hızlı soğutması için. Belli başlı şeyleri gerçekten doğru ısısında içmen lazım. Beyaz şarap mesela soğutulması lazım. Kırmızı şarap, Üzümüne göre. Kırmızı şarap çok soğutulmaz. Genellikle oda sıcaklığında servis edilir derler. Oda sıcaklığı da serin bir sıcaklık Serin bu arada. sıcak. Evet yani sıcak olmayacak ama çok da soğutulmayacak. Dolaba koyulmayacak yani aslında. Kesinlikle öyle. Yani bu tarz şeyleri, tekniğini öğrendiğin zaman aslında doğru taneleri mi alıyorsun? Damağın birazcık daha doğru, üzümün gerçek vermesi gerektiği notaları mı vermiş oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim abi, şarap konuşan bir şey. Sana bir şeyler anlatıyor. Bir derdi var şarabın. Tabii çok da konuşamıyor. 2-3 notası var yani. Aynen öyle. İşte karıncaların kıpırdadığı şeyler yok. Evet. Ama mesela eğer şampanya içiyorsan, kaliteli bir şampanya, böyle güzel bir şampanya evinden gelmiyorsa eğer ya da böyle bir prosecco'ysa, mesela bir köpüklü şarapsa ya da bir klasik şeyi yoksa, bir sınıfı yoksa çok iyi soğutman gerekiyor. Ama mesela iyi şampanyalar var. Açıyorsun, oda sıcaklığında Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier daha güzel bir performans veriyor. Oda sıcaklığında içilebiliyor. Bir Sauvignon Blanc içiyorsan mesela, bunun çok fazla bir notası yok. Bas. Bas buzu ne kadar soğuk o kadar iyi. Mesela bir Chardonnay içiyorsan önce bir soğuk başla, koy masaya, biraz değişsin. Her 10-15 dakikada değişen bir şey notası var. Mesela ben öyle tercih ediyorum. Ben kırmızı şarabı dolapta tutuyorum. İçmeden önce bir 15 dakika önce çıkarıyorum. İyi başlıyor. Tam yemek geldiği zaman da perfect Isınmış olur, sıcaklıkta. Tam doğru ısıya geliyor. Kesinlikle. Çok güzel. Etkiliyor mu? Etkiliyor. Soğutmazsan dünya kadar farkı var mı? Bence yok. Bir tane de teknik bizden gelsin. Hadi bakalım. Neydi ismi? Ayça Hanım mı? Ayça Hanım evet. Ayça Hanım, ben size çok güzel bir keşan taktiği veriyorum. Kova. Kova yoksa zaten şampanya servis edemezsin. Koydun. Buzu bastın. Tamam. Şöyle bir bardak tuz. Tuzu koyuyorsun. Şöyle bir çeviriyorsun. Zaten duman çıkar ondan. Tamam. 5 dakika sonra jilet gibi. Allah Allah. Buz gibi içersin. Bak güzel oldu bilgi. Şimdi dolap yoksa eğer Tamam. yakın bir yerde Evet. mecbur kova, buz ve tuz. Soğutuyor mu o? Buz gibi yapıyor. Vay arkadaş bak bunu bilmiyorduk. Öğrendik iyi oldu. Abi şimdi restoranda biri sipariş ediyor. Evet. 15 dakika içinde servis etmen Peki lazım. o böyle kuru buz gibi böyle şey yapmıyor mu? Buhar çıkmıyor mu? Buharı yapıyor. Ha şovu da var. Bir de peçeteyle kapatıyorsun onu. Ee, Adam sipariş ediyor. Evet. Soğuk şarabın yok. Mecbur hemen trak yiyeceksin. Babadan öğrendiğimiz teknikler. Çok %100 güzel. çalışır bu arada. Tamam süper. Bu bilgi de iyi oldu. O zaman şampanimizi yiyelim. Zamanı Hesabı geldi. söylüyorum ben bu arada. Hesabı da söyleyelim. Ardından son durakta sizi güzel bir balıkçıya götüreceğiz. Evet. Bak konuşuyor abi. Çok güzel abi. Hakikaten çok güzel. Geçen akşam diyete başlamıştım. Buraya kadarmış. Adisyonumuz geldi. Demin ben tam tekmil demiştim. Tam tekmil değilmiş. Tekmilmiş sadece. Cemil abi uyardı beni. 495 lira. Çeyrek söğüş 365 lira. Çeyrek kokoreç 730 lira demiş. Yani yarısı ne yapıyor? 365 lira yapıyor. Şambali 4 tane var 540 lira. Yani ne yapıyor? Biz bunu bölemeyiz. Okan hesaplayamadı dersin. 540 lira. 135 lira. Abi kafadan şu anda sıcak da hava biraz. Şambali beni şey yaptı. Şambali Şeker de çok yüksek. Aşırı. Toplam hesabımız 2130. Biz buradan hesabımızı ödeyip karşıya yani Avrupa yakasına geçiyoruz. Orada görüşürüz. Sana çok özel sürprizim var. Hiçbir fikrim yok Çok şu anda. acayip bir şarap kabı var. Artı çok güzel bir barı var. En sevdiğim. Vallahi tam senlik bir yer. Tam benlik. Hiç sevmediğimiz olaylar. Son durağımızda söz verdiğim üzere seni Boğaz'a getirdim. Burada muazzam bir Boğaz manzarası. İstanbul'u özleyenler için herhalde yurt dışından geldiklerinde ilk getireceğimiz yer aslında burası olmalı. Kesinlikle Boğaz. Bundan daha yakına giremezsin zaten. Evet. Ayağımızın dibinde. Ve buna yurt dışından gelenler bayılıyorlar. Muhteşem bir manzara. Akşam farklı bence, gündüz daha farklı oluyor. Bir de bütün gün boyunca böyle tekneler falan burada geçiyor ya. Kıtalar arası
bir yerde oturup yemek yemek inanılmaz bir şey bence ya. İnanılmaz, bir de iyi yemek yemek. Evet. O da çok önemli. O yüzden Mavi Balık'tayız. Mavi Balık benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Aslında tarihi çok eskidir ama Boğaz hattında gidilebilecek en iyi balıkçılardan biridir. Hani bir diyorsunuz ya, misafirim var veya işte özel bir yurt dışından birisi geldi, yabancı birisi. Ona böyle hem İstanbul'u gösterelim hem de güzel balık yedirelim. O yerlerden bir tanesi burası. Balığımız da geldi. Onu da alalım. Levrek pirzola. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kılçıksız, kömür ateşinde ızgara. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Balığımız da geldi ama ben diğer sıcaklarımız neler onlardan bahsedeyim. Burada deniz mahsulü bir böreğimiz var. İçinde levrek var, cibes otu var. Bazen de cibes otunu deniz börülcesiyle değiştirebiliyorlarmış. Burada mezelerimizden girit ezme var. Aynı zamanda kimyonlu bir kabağımız var. Atomumuz var, pancarımız var. Aynı zamanda burada patlıcan ezmemiz var. Ben ahtapot dedim ama kalamar karpaccio olduğunu söylediler. Çünkü görüntüde ahtapota benziyor. Ahtapot gibi duruyor. Ama kalamarmış. Bugün ahtapotumuz yok dedi. Bunu farklı farklı karpacciolarını yapıyorlar burada. Üzerinde soyalı, zeytinyağlı bir sos var. Burada tereyağlı, mantarlı ve biberli, domatesli güzel bir güvecimiz var ve kalamar tavamız var. Orada da olmazsa olmaz balıkçılardaki domates, soğanlı ve balzamikli güzel bir salatamız var. Burada da normal bir salatamız var. Yeşil salatamız. Hangisinden başlamak istersin? Sana bırakıyorum. Bence sıcaklardan başlayalım. Şu böreği gözüme kestirdim. Evet, ben sana böreği servis edeyim. Daha çatalımı kirletmeden şöyle baklavalık hamurla yapılmış belli oluyor. Ne içiyoruz bu arada? Bugün bize bir beyaz şarap açtılar. Bu bir blend, yerel bir üretici. Evet. Viognier Sauvignon Blanc ve narince üzümünden yapılmış bir blend. Şimdi tadına bakacağız Evet. ve onun iyi bir şarap olup olmadığına biz karar vereceğiz. Aynen öyle. Marka ismi söylemiyoruz. Hadi. Bu tokuşturma Teşekkürler. olayı olması gerekiyor değil mi? Bazı kültürlerde var, bazı kültürlerde ayıp ama bizim kültürde çok seviliyor. Ayıp olan var mı ya? Olmaz mı abi? Güzel bir şarap. Güzel. Tam yazlık böyle. Tam yazdık. Güzel. Yemeğe eşlik edecek bir şarap. Asiditesi var. Evet. Body'si de var. Yani Evet. güzel. Çok bir numarası yok. Bu şarap zaten. Çok fazla bir numarası olmuyor böyle beyazların genelde ama bu yiyeceklerimizde bence çok büyük eşleşir. Bu arada bardak çok güzel bir hissiyatı var. Böyle Evet. kılcal bardakları çok seviyorum ben. Bu bardakları Türkiye'de çok güzel yapıyorlar bence. Son zamanlarda Paşabahçe özellikle çok güzel bardak yapıyor. Yani özellikle şarap bardağı konusunda uzmanlar bence. Onları seviyoruz. Evimizde de kullanıyoruz bol bol. İpince böyle. Normalde mesela bardağın şaraba katkısı var. Evet, abartıldığı kadar yok. Ama ben bir bardak manyağı olarak şu bardak hissiyatını seviyorum. İnce olacak değil mi böyle? Çok güzel. Zarif. Çok zarif ya. Evet abi. Bir de mesela şu ağız kısmı büyüklüğü önemli. Aha. O da şarabın kokusunu burnuna doğru verecek şekilde bir dizaynı var. Daha geniş olsa mesela o zaman bu koku biraz daha etrafa dağılıyor. Onu genellikle viskilerde çok fazla yapıyorlar. Viski bardakları var ya böyle gerçekten tasarım özelliği olan viskinin öncelikle kokusunu ardından tadımını yapma üzerine gittikleri için bardak konusuna çok önem veriyorlar. Dünyanın en iyi viski tadım bardağının ne olduğunu biliyor musun? Nedir? Patlatayım sana hemen bilgiyi. Hadi bakalım. Türk çay bardağı. Türk çay bardağı mı? Doğrudur. Vay arkadaş. Rakı da içiyorlar onu da biliyorsun değil mi? Var bir bildiği bizim Türklerin abi. Hadi abi o zaman başlıyoruz. Levrek var dedi Evet, içerisinde bu içinde arada. levrek ve cibes otları var. Cibesi genellikle böyle güveçte sıcak şekilde getirirler. Üzerine bir yoğurt koyarlar ama böyle börek şeklinde de güzel oluyordu bence. Güzel. Baklava hamuru. Açık açık belli oluyor. Çıtırtıları duyuyorsunuzdur. Çok ufak bir karabiber acısı var. En çok sevdiğim. Hiç tadımlık değil, doyumluk bir şey bu ya bayağı. Öyle ve çok balık bir şey değil. Çok az bir balık geliyor. Bence çok güzel. Yanına sos koymuşlar ama bence hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gerek bunun. yok. Şimdi önümüzde bir levrek pirzolamız var. Onu istiyorsan soğutmayalım. Birer Hemen- parça alalım. Tabii ki de. Harbiden şöyle bir T-bone steak gibi kesmişler. bu aynen arada. öyle. Tasarımı güzel ve tabii ki daha rahat yeniliyor bu. Kılçıkla uğraşmıyorsun. Kendileri... Kılçıksız dediler. Aynen baksana ayrılıyor Abi direkt. bu nasıl bir şey ya? Direkt ayrılıyor. Şu Attığım sosu ne bitti. acaba? Sosuna böyle ucuna Bana tamam. böyle portakallı mı acaba? Hardallı bir sos. Buranın en sevdiğim yanlarından bir tanesi girişte çok güzel bir balık tezgahı var. 5-5,5 civarı. Onu dolduruyorlar. Yani dünyanın her yerinden farklı ürün getiriyorlar ama yerli ürün çok daha fazla kullanıyorlar. Özellikle karides, kalamar mevsiminde nerede çıkıyorsa oradan getirtiyorlar. Buranın özelliklerinden bir tanesi o. Yani iyi ürün ama iyi servis. Servis buranın çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Servis şu anda ateş ediyor. Evet. Kusursuz bir servis diyebiliriz. Ona çok dikkat ediyorum mesela ama çok iyi bir servis yani. Çalışanlardan belli oluyor değil mi o? Kesinlikle. Ya Google'a garson yazdığın zaman bu abilerin fotoğrafı çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle. Ya abi ya ağzını açıyorsun ne istediğini bilip tık diye getiriyor koyuyor adam. Aynen öyle. Kalmadı böyle garsonlar. Onur abi maalesef ki. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında Ankara'da çok fazla var. Ankara'daki esnaf lokantalarında da böyle abiler var.
Ben o yüzden Ankara'ya gittiğimde servis almayı çok seviyorum. Onlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Ama dediğinde haklısın. Genele baktığın zaman bu mesleği meslek olarak görmüyor insanlar ama yani Kesinlikle. gerçek bir garson iyi bir servis yaptığı zaman karşılığını da almalı bence. Türkiye'de maalesef değer görmüyor bu tarz meslekler. Ama görseydi eminim devam etmek isteyen olurdu. Kesinlikle çok iyi bir alan, çok iyi bir iş kolu ama değer verilmiyor. Amerika'da bununla aile geçindiren insanlar var. Tabii. İyi garsonlar 6 haneli rakamlar kazanabiliyor Amerika'da. O kadar mı? O kadar. Benim garsonlarım kazanıyor. Vay süper. Bu kalamar ama belki ahtapot. Bu arada üstü de açtılar. Tam bir boğaz havası alıyoruz şu anda. O Ben kadar de diyorum ne oluyor şu anda? püfür püfür esiyor. Sosuyla güzel bu arada bu. Bu başarılı. Çok az bir acı da var bunda yanlış Evet olmasa. biraz tuz eksik galiba. Tuz kesinlikle eksik. Ama nihayetinde lezzetli ve taze. Çok güzel yapmışlar. Böyle biraz Asya usulüne de kaçmışlar. Çok Türk işi bir şey değil. Çok güzel ama balık çok iyiymiş bu arada. Balık gerçekten güzelmiş. Zaten ben genelde hep aynı şeyi yapıyorum Okan. Balık, salata, bir de yanına güzel bir içecek. O beni mutlu ediyor. Yanına ekstra bir şey söylemiyorum çok fazla. Mesela Üzmez. bu meze olayı birazcık daha masada oturman gerekiyor. Yani uzun süre oturacaksan, sadece yemek değil olay tabii ki. Arkadaşlarınla oturuyorsan, sohbet ediyorsan uzun sürüyor. 4-5 saatlik bir masa serüveni oluyor. O zamanlarda mezelere tırtıklayarak gidiyorsun. Ama ben genelde tırtıklamaktan daha öte oluyorum. Yiyorum, bitiriyorum. Olay şamandıraya giriyor. Aynen öyle. Erken bitiyor. Çünkü bana göre soğutulmaması lazım bazı şeyler. Kesinlikle öyle. Ama şey de yapabilirsin mesela. Geldin mezeni söyledin, bir kadeh bir şey içtin. Biraz muhabbetler, sohbet açıldı. Yenisini söyledin. Bir yenisini söyledin, bir tane sıcak söyledin. En sonunda balıkla bitirdin. Bütün günü burada bitirebileceğin bir mekan. Kesinlikle. Şöyle bir sahil. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Yani İstanbul Boğazı herhalde bu kadar güzel görülebilen restoran sayısı çok azdır. Bu kadar yüksekten görüp de aynı zamanda denize sıfır konumda olup lezzetli yemeklerle eşleşen çok az nadir yerlerden bir tanesi. Genelde iyi restoran, yani iyi manzaralı restoranlar hayal kırıklığı oluyor maalesef Doğru. ki. Ama bu restoran hem yemekte hem de manzarada Üzmüyor. üzmüyor. Kesinlikle çok güzel. üzmüyor. Çok güzel. Şimdi Bir kalamar bir sinyal yapıyor bize şu anda. ben kalamarı tarator sosa batırdım, çektim. Tarator da herkes çok iyi hazırlayamaz. Önemlidir. Özellikleri var. Bu biraz daha sarımsaklı. Bol. Yiyeceksen aklında olsun. Akşam bir yere gideceksen. Akşam hanımla buluşacağız. Bir sıkıntı Tamam, yok sıkıntı abi. yok o zaman. Genel olarak nasıl buldun? Yani sen normalde mesela Bozcaada'ya gittin geçenlerde. Orada da deniz mahsulü yedin. Orayla burayı kıyasladığında dünya standartlarında bir yer mi? Bence değil ama nihayetinde bu günlük her zaman yenilebilecek yemeklerden bir tanesi. Yani burası böyle ailenle, eşinle, dostunla, hele misafirin varsa yurt dışından onunla gelebilecek en güzel yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Kesinlikle yani Bozcaada'nın böyle bir iki tane imza restoranı var. Orayla hemen hemen aynı fiyatta diyebilirim buranın fiyatları. O kadar yola gidip 6-7 saat kuyruklarda bekleyip kazıklanmak yerine bence buraya gelinip biraz daha minimal bir sofrada bence burası tercih edilebilir. Kesinlikle. Ben fiyatlara ilk beraber baktık geldiğimizde inanamadık. Yani dışarıda X bir yerde yediğinde de bu fiyatları veriyorsun. Ortalama olarak işte mezelere, ara sıcaklara neredeyse aynı fiyatları veriyorsun ve Kesinlikle. kötü yemek yiyorsun dışarıda. Evet. Bir de böyle bir manzaran olmuyor. Evet. Buranın- Manzara anca televizyona falan verirler arkaya. Hem manzara güzel hem fiyatlar abartı değil. Hem de böyle sizi devamlı dayatıp hile hurda yapılan restoranlardan bir tanesi değil. Değil. Mesela hiç bizi darlamıyorlar. Geliyorlar, servis çok tadında. Evet. Ve fiyatlar da dediğim gibi bence çok uygun. Gerçi benim çok fazla bir algım yok ama senin dediğine inanıyorum ben. Bence uygun çünkü artık dışarıda X bir yerde yemek yediğinde gerçekten yüksek paralar veriyorsun. Karides güvecimizden de bol bol veriyorum. Mis gibi tereyağı. Tereyağında kokuyordur. Geliyor kokusu. Şu an keyfim çok yerinde abi. Abi zaten Çok İstanbul'un mutluyum yani. en güzel yanlarından bir tanesi bu. Günün her saatinde kendine göre bir sofra kurabiliyorsun ve bunu İstanbul Boğazı'nda yapabiliyorsun. Ben mesela günlük hayatımda genellikle Yeniköy'deki Yeniköy Balıkçısı'na çok gidiyorum. Okey. Orası manzara olarak belki yok, ara sokakta bir yer ama yemekleri, lezzetleri beni mutlu ediyor. Ve arkadaş çevremle gittiğim zaman veya canım işte sadece tek başıma balık ve salata yemek istediğinde de bile oraya gidiyorum. Çünkü aldığım hizmetten memnunum. İnsanlar da genellikle aldığı hizmetten memnun olduğu için buraya geliyor. Çoğunlukla aileleri de geliyorlar. O yüzden ben burayı mesela seviyorum. Bir misafirim geldiği zaman buraya getirmeyi istiyorum, seviyorum. Özellikle dikkat ediyorum ona. Çünkü etkileniyorlar. Kesinlikle yani bir herhangi bir yurt dışında yaşayan birini işte yılın 6 ayı yağmur yağan bir Londra'dan bahsediyoruz belki daha Evet. fazla. Buraya getirdiğinde ben bu manzarayı sevmiyorum diyorsa bence yalan söylüyordur. Bir tane Instagram'da şey çıktı ya, genelde London ayın oraya doğru fotoğraf, video çekiyorlar. Londra'yı gördükten sonra kapalı hava. İstanbul Boğazı'nı gösteriyorlar ardından. Hangisini daha
düzgün, daha böyle gidilebilir, yaşanabilir diye böyle bir kıyaslama yapıyorlar. İstanbul hakikaten yaşanabilecek bir yer. Kesinlikle. Sadece içindeki kaosa alışmak gerekiyor. Biraz çok kaos. Ya, Trafiğe değil mi? alışman lazım. Korna sesine alışman lazım. Sen nasıl mesela bu birkaç gündür buradasın? İstanbul trafiği sana neler ifade ediyor artık? Abi şöyle bir yer var. Bir yere çıkıyorsun bir yolculuğa. Diyemiyorsun mesela şu saatte oradayım yok. Evet. Oraya vardığımda oradayım diye bir şey var. Abi şimdi biz şeyden çıktık Bozcaada'dan. 4 saat sonra evde olmamız lazımdı. O 4 saat hiç 3 saate inmedi. Evet. 9 saatte geldik. Tabii. Bu nasıl bir trafik? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Vardır gerçi de. Bu kadar yoktur yani. Bu kadar yoktur. Ve kaos, stres, insanlar birbirine zaten sinirli. Çok sinirli herkes. Bu yüzden herkesin eve döndüğü zaman bir kokteyle ihtiyacı oluyor abi. Var. Okan Instagram takip edin. Çok güzel bağlıyoruz ama biz de. Aynen. Şarap vereyim mi? Şarap veririz. Tamam. Bakıyor zaten abi oradan. Karides de başarılı. Sarımsaklı. Şeyi çok sevdim. Çok az acı var Evet. hepsinde. Çok az. Bundan veriyorum. Ver abi. Bu şeyli, kimyonlu Kimyonlu kabak. kabak. Hiç duymadığım bir şey. Genelde o tarz şeylerde patlıcan çok fazladır ama Çok güzel olmuş bu arada. valla Çok iyi. şimdi şundan da alacağım biraz. Ben patlıcanı çok seviyorum. Özellikle bir balık restoranı veya et restoranı fark etmez. Mutlaka patlıcan oluyor. En Ama çok korktuğum Türk mezesi bu. Atom. Abi Çünkü sıfırdan 100'e 1 saniyede falan çıkabiliyorsun abi. atomun güzelliği şu. Eğer ki acı seviyorsan çok güzel ama bazen bazı biberler öyle acı oluyor ki üzerindeki. Onu da Yani- tahmin edemiyorlar değil mi? Abi tahmin edemiyor. Bence işletmelerin söylemesi gerekiyor onu. Maalesef dozajı kaçıyor. Geçen gün bir yemek yedik bir yerde eşimle. Biber öyle acıdı ki zehir oldu yani yemek ona. Nasıl? O da mı acı? Yanıyorum. Yani çok mu acı? Abi şu anda 40 kilometredeyim. Bakalım kadar 100 ha? kilometreye çıkacağız mı? Yok o kadar kötü değil. Ama artıyor. Bu arada bu çok güzelmiş kimyonlu kabak. Evet. Ben çok beğendim. Yok o kadar acı değilmiş. Dindi. Dinle mi? Dinle Güzel abi. bir şarabımızı da içelim o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. En sevdiğim kanalların bir tanesinde Boğaz'a karşı yemek yiyorum. Abi daha ne güzel olacak. Abi öldük mü? Çok doğru. Arkadaşlarınla, sevdiğin insanlarla, sürekli izlediğin, takip ettiğin insanla beraber vakit geçirmek ve onunla bir şeyler içmek gerçekten çok özel. Çok keyifli. İçki birçok kişinin yani baktıkları zaman farklı gözle bakabilir ama içki aslında bir kültür. Kesinlikle Ve öyle. o kültürü birileriyle paylaştığın zaman güzelleşiyor. Kesinlikle. Yani bunu anlatabiliyor olmamız lazım. Sen o yüzden ben izleyiciler adına sana teşekkür ediyorum. Ben Yani teşekkür sen çok ederim. güzel anlatıyorsun. Estağfurullah. Olması gerektiği gibi anlatıyorsun. Bazı şeyleri de basite indirgemek lazım. Kesinlikle öyle. Çok abartmaya gerek yok Yani abi. herkes uzman olamaz. Herkes çok iyi bilemez. Ve herkes bu işin kompetanı olamaz. Dolayısıyla senin oradaki yönlendirmelerin çok önemli bence insanlar için. O yüzden Instagram'da Okan Instagram hesabını mutlaka takip edin. Mutlaka takip edin. Bir de şöyle bir durum var. Alkolle alakalı konu. Bizim ülkemizde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Sadece sarhoş olmak için içilmek. Evet. Ne kadar hızlı içersem o kadar sarhoş olurum. Şimdi bence öyle bir şey yok. Bir kültür demeyeyim de o bir ambiyansa dönüşüyor. Eşlik ediyor aslında sana. Eşlik ediyor ve çok keyifli oluyor. Evet. Bu ortamı o şekilde değerlendirdiğiniz zaman çok keyfinden yenmez yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Türkiye'deki bazı ön yargılar veya bazı bu konudaki bakış açısı farklı olduğu için çok daha farklı yaklaşıyor herkes. Ama yine de turist olması için yani ülkeye turist gelmesini istiyorsak bunu her zaman servis ediyor olmamız lazım. Kesinlikle. Yemekle beraber eşleşme yapmamız lazım. Bu dünyanın her yerinde böyle bu arada. Evet, çok Yani- iyi yemeklerimiz var. Evet. Çok iyi şaraba eşlik edecek yemeklerimiz var. Ve şey değil mesela insanlar dışarıdan baktığım zaman Türk mutfağını kebapla döner zannediyorlar. Evet. Buraya bir geliyorlar mesela. Ben hanımı bazen götürüyorum mesela aklı çıkıyor. Yani bir asma yaprağına pilav sarmak senin nasıl aklına geldi? Evet. Cacık senin nasıl aklına geldi? İşte tamam dönerimiz var ama birçok yemek var mesela ve bunların daha çok tanıtılması lazım. Kesinlikle. Mesela bizde hep şey vardır ya, makarna yaparız. Yoğurtlu makarna yaparız mesela. Aha. Geçenlerde Instagram'da karşıma çıktı. Birisi böyle yurt dışında yaşıyor. İş yerindeki arkadaşlarına yoğurtlu makarna denettiriyor. Aklı çıkıyor değil mi milletin? Herkes diyor ki ben bunu diyor sabah granolayla yiyorum. Nasıl yani makarnayla mı yiyeceğim diyor öyle. Çok farklı kültürümüz var aslında. Yemek kültürümüz çok gelişmiş. Bunu böyle iyi şekilde sunup dünyaya pazarlıyor olmamız lazım. Türkiye'nin en büyük eksikliği gastronomi açısından bir pazarlamaya sahip değiliz. Yani Türkiye'deki mutfağı dünyaya tanıtamıyoruz. Evet Kapadokya'mız var. Evet Antalya'mız var. Gidilebilecek onlarca yer var. Yani Bodrum'undan Marmaris'ine aklınıza gelecek her yer çok güzel ama burada iyi yemek sunmadığınız takdirde bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Ondan sonra devamı gelmiyor. Gastronomiyi de dahil etmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Ben aslında umudumu kaybetmiştim birkaç sene önceye kadar. Ama şu anda mesela hem buraya geldiğimde takip ettiğim şefler var. Çok çok iyi genç yetenekler var. Yetişiyor bence. Kesinlikle. Çok iyi abilerimiz var yemek yapabilen ve bence çok yavaş da olsa gastronomi Türkiye'de çok iyi bir atağa geçti. Evet. Bu da zaten Michelin'in Türkiye'ye gelmesiyle belli ediyor kendini ama Türkiye'ye gelen insanlar daha fazla geliyorlar ve en çok konuştukları şeylerden bir tanesi tarih ve yemek. Evet. Bence gerçekten gurur verici. Doğru. Kesinlikle. İkisi de bizde sonuna kadar var. Var abi. İçki de Bitiremezsin var. yani. O zaman gel abi içelim. Abi o zaman devam.
Şarap bu arada güzelmiş. Evet, beğendik. Salatamızı bir servis yapalım. Yapalım. Ben sana yapayım servisi. Olur abi. Date'e çıkardın bizi. Aynen. Sen servis yap. Şimdi servisi de normalde biliyorsun. Ben şimdi şef değilim ama Ben yaparım onu biliyorsun. şöyle çok fazla kaşık ve çatalla beraber kombinleyip. Bunu hep görüyorum internette. Hiç denemedim biliyor musun? Bu salatayı mı? Bu salatayı hep görüyorum. Ekmek banıyorum böyle ekrana. Abi bu balıkçı varsa eğer mutlaka gelip yemen gereken salatalardan bir tanesi. Bu yoksa zaten balıkçıyı kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar kameradan. tabii. Alıyorlar. Sen hemen tavuk kanada dönüyorsun. Tabii aynen öyle. Bir bakalım neymiş bunun numarası. Soyalı. Genellikle balıkçılara soyalı hazırlıyorlar. Balzamik dedik galiba değil mi biz ilk başta? Balçamik dedik ama soya var galiba. Bugünkü konseptimiz çok güzeldi. Yani bence Okan'la beraber İstanbul'a bir arkadaşınız geldiğinde onu nereye götürebilirsinizin cevabını vermiş olduk. Bence çok güzel. Bu bilgiyi satın eşe dosta. Aynen öyle. Yani bana soruyorsunuz ya hep nereye gidelim abi diye. İşte bu video size eşlik eder. Özlediği şeyler genellikle bunlar oluyor insanların. Onları tattırmış olursunuz. Belki mekanlar değişebilir ama nihayetinde pide, kokoreç, söğüş, şambali bunlar çok özel lezzetler. Tabii ki bir boğazda balık her zaman olması gerekiyor bence. Misafirlerinizi çok güzel şekilde ağırlayacağınızı eminiz. Biz de bugün Okan'la beraber çok güzel bir video yaptık. Çok teşekkür ederim. Bu Beni iyi ki davet oldu. için. Rica ederim. Bu iyi ki oldu ama ikincisini bence Amerika'da çekeriz. Olur bana uyar. Gel ben seni gezdireyim. Tamam. Bundan sonraki ikinci videoda Amerika'da olacak o zaman. Sözümüz olsun şimdi. Güzel. Valla keyfim çok yerinde şu anda. Çok Güzel. memnunum. Çok doğru bir kanalda, çok doğru bir adamla çok güzel bir video çektik. Biraz goy goy yaptık ama o da benden kaynaklı. Onur abiye bu bölümlük bir torpil geçmenizi rica edeceğim. Çünkü Esprilerimle ben katılmış oldum. ona. çok güzel. Oraları kesmemiz lazım. Onun dışında her Kara şey mizah. mükemmel. Kara mizah. Aynen. Çok keyifli geçti. Gerçekten teşekkür ediyorum yeniden. Ben teşekkür ederim. O zaman son bir tarif versek mi öyle yani ne bileyim evde hazırlayabilecekleri çok kısa böyle basit bir kokteyl tarifi var mı mesela en basitinden? Biraz böyle sürpriz oldu bu sana söylemek. Q&A vermem lazımdı sana önce. Yok abi. Ya bizim zaten çektiğimiz hiçbir liste şey olmadığı için biz her zaman hazırlıklıyız. Ben mesela şey öneriyorum genelde insanlara. Klasik kokteyllerden başlamalarını. Bence bir klasik dünyanın en eski kokteyllerinden bir tanesi Picador yapabilirler mesela. Picador nedir? İçerisinde tekilamız var, limon suyumuz var, şeker şurubumuz var ve portakal likörümüz var. Karıştırıyorsun. Dünyanın en eski margaritası. Süper. Picador. Bugüne kadar beğenmeyen biri de olmadı. Bence buradan başlayabilirler. Bir de şunu öneriyorum mesela. Dünyanın en kolay kokteyllerinden bir tanesi. 1500 varyasyonunu yapabilirsin. Gin tonic. Evet abi kesinlikle. Her cinde farklı bir tat yakalıyorsun ve evinde ne meyve varsa kes bir dilim, 2 dilim koy. Bak ben geçen kuzu kulağı koydum içine gin tonic'in. Manyak bir şey oldu. Siz kendi evinizde denemeyin ama güzel oldu. Toplam hesabımız 11.185 lira. Yemekler 6.885 lira. Mavi balık salata ki domatesli soğanlı salatamız 360 lira. Yeşil salata 320 lira. Pancar salatası 330 lira. Patlıcan salatası 370 lira. Kimyonlu kabak 330 lira. Kalamar carpaccio 630 lira. Kalamar tavamız 790 lira. Tereyağında karidesimiz 575 lira. Deniz böreğimiz 420 lira. Levrek pirzola 2100 lira. Şarabı söyledik. Şarabımız 4300 lira. Girit ezmemiz de 330 lira. 11.185 lirayla buradan yolcuyuz efendim. Gördüğünüz gibi ortalama olarak tabaklar 300-350 bandında. Yani dışarıdaki X bir yere gittiğinizde de ortalama bu fiyatları veriyorsunuz. Aynen. Türkiye ortalaması şu anda Bu 400'lere civarlarda. bile çıkmış olan yerler var öyle söyleyeyim. Boğaz'da yemek yiyoruz. Kesinlikle. Çok iyi bir servis alıyoruz. O yüzden bu fiyatlar normal kalıyor artık. Bana diyorlar ki normalleştirme böyle olduğu. Normalleştirmeyelim. Abi o zaman. ben çok kızıyorlar çok. Aynen. Ama bilseler yani neler çekiyoruz. Ben sonuçta fiyat belirlemiyorum ama bence şu yemeğe ve şu servise uygun kalıyor. Bence okey. Evet. Beni linçlesinler sorun yok. Beni linçleyin. Onur abiye salmayın. Abi zaten hesabın yarısı içki. Evet abi. Yani normal kalıyor artık. Güzel. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Teşekkür Ben bugün ediyoruz. eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Devamını Amerika'da yapacağız. Yapacağız kesin. Güzel bir yerlere gideriz beraber. Böyle Amerikan porsiyonlarıyla. Vallahi çok güzel. 2-3 kişi bulmamız lazım yanımıza. Yanımıza kesinlikle kalabalık gitmemiz lazım. Böyle tek porsiyon olmaz. Harcanırız. Harcanırız vallahi. O zaman önümüzdeki hafta yeni bir videoda tekrardan bir araya geleceğiz. Kanala abone olmayı, Okan'ı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir de tabii ki bu videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeniden görüşürüz. Hoşça kalın.